Merhabalar, ben Esra. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Grup 6 olarak EcoPulse projemizi tanıtacağız. EcoPulse yani diğer adıyla sürdürülebilirliğin ölçülebilir, anlaşılabilir ve en kârlı hali. EcoPulse projesi, uydu ve sensör verisi gibi canlı olarak gelen veriden daha öncesinde finansal ve enerji tüketim verilerinden eğitilmiş olan bir LLM sistemiyle analiz edilerek raporlamaları yapar. Bu sayede sistem anlaşılmaz verileri otomatik bir şekilde sürdürülebilirlik ve yeşil finans raporlarına dönüştürerek kullanıcılara önerileri verir. Dünya genelinde birçok devlet, kurumlardan ve şirketlerden yıllık olarak ESG ve sürdürülebilirlik raporlarını talep etmekte. Kurumlar ise bu raporları farklı departmanlar arasında manuel olarak toplamakta, birleştirmekte ve analiz şirketleriyle anlaşarak analiz ettirmekte. Bu süreç raporların hazırlanmasında gecikmelere ve sürekli güncel bilgiye sahip olunmamasına yol açmakta. Güncelde ESG raporlarının oluşturulması için olan çözümlerde veriler farklı ve dağıtık kaynaklardan toplanıyor. Sonrasında ESG raporları ise aylar süren detaylı ve manuel çalışmalarla hazırlanabiliyor ancak. Tüketim verilerinin ESG raporuna çevrilmesi için hem veri analizi hem de ESG raporlaması konusunda uzman bireylere de ihtiyaç duyuluyor. Veri analizi süreçleri daha statik ve analiz sistemleri yok denecek kadar az durumda. Bu saydığımız çözümlerde ise şöyle eksiklikler var. Veri analistler tarafından incelenip uzun sürelerde raporlandığı için veri ile aksiyon arasında köprü eksikliği mevcut. Benzer şekilde her şey analistler tarafından yapıldığı için rüşvet gibi faktörlerden kaynaklı şeffaflık eksiği var. Toplanan veriler teknik ve karmaşık. Bu da hem analistlerin zorlanmasına hem de kurum yöneticilerinin ne yapmalıyım sorusuna yanıt bulamamasına neden oluyor. EcoPulse olarak bu problemlere dinamik ve yenilikçi çözümler sunuyoruz. Çözümlerimiz toplanan verilerin anlık analiz edilerek otomatik ESG ve sürdürülebilirlik raporlarına dönüştürülmesini, açık API'ler aracılığıyla canlı akan kurum verilerinin entegrasyonunu, karbon risk simülasyonlarını ve uzman sürdürülebilirlik ve yeşil finans danışmanlığını kapsamakta. Şimdi size iki farklı senaryodan bahsediyor olacağım. Bu senaryolar aslında aklınıza gelen EcoPulse'ı neden bu şirketler kullansın, hangi aşamada işlerine yarayacak sorularının cevapları olarak sizlere sunulacak. Diyelim ki Murat adında sürdürülebilirlik direktörümüz var. Murat her yıl ESG raporlarını hazırlamakla yükümlü. Farklı departmanlardan verileri toplamak, düzenlemek ve yazıya dökmek ise aylar sürüyor. Yatırımcılar güncel veri isterken onun elindeki raporlar geçmiş yılı anlatabiliyor ve güncel olmayabiliyor. EcoPulse tüm verileri analiz edip LLM sayesinde otomatik ESG raporlarını üretiyor. Murat sadece onayı veriyor ve yatırımcılara anlık doğru bilgiler sunabiliyor. Şimdi ikinci senaryomuzda Selin üretim yöneticisi olsun. Selin üretim kapasitesini arttırdığında karbon salınımının nasıl etkileneceğini önceden bilemiyor. Sadece tahminlerle hareket ediyor aslında ve bazı raporlara bakarak. Yıl sonu denetiminde ancak hedefin aşıldığını fark edebiliyor. EcoPulse ise geçmiş üretim verilerinden tahminsel modelleri oluşturuyor. Selin'in üretime %10 arttırırsam karbon salınımım ne olur sorusuna anında yanıtı veriyor ve stratejisini de buna göre şekillendirmesine olanak sağlıyor. Hedef kitle kapsamımız aslında çok geniş. Şirketler, şehir yönetimleri, yatırımcılar, finans kurumları, devletler, denetim şirketleri. Bunlar bizim sistemimizi kullanarak yaşadıkları zaman ve kaynak problemlerinin rahatlıkla üstesinden gelebilecek. Ve biz burada başlangıç amacıyla çevre duyarlılığı yüksek pilot şirketlere ve ihracat ihtiyacı olan düşük bütçeli KOBİ'lere ihtiyaç duyuyor olacağız. Şimdi Kutay devam edecek. EcoPulse'ı rakiplerinden ayıran en önemli nokta uydu, IoT, finans, enerji verilerini birleştiren entegre tek platform olması aslında. Ayrıca LLM teknolojisi sayesinde verileri kullanıcıların anlayabileceği yapıya dönüştürürken sunduğu gelecek trend analizleriyle geçmişi raporlamayı değil, geleceğe yönelmeyi mümkün kılıyor. Örnek olarak bu işlemleri yapan teknolojiler ve şirketler mevcut. Ancak hiçbiri bizim sunduğumuz total hizmetleri bir arada sunmuyor.
ve hepsi ayrık verilerle çalışıyor. Biz uydu, IoT, finans, enerji gibi birçok veri modülünü bir arada kullanacağız ve daha kapsamlı bir sistem geliştireceğiz. Sistemimiz genel olarak 5 ana modülle sahip. Veri toplama otomasyonumuz, zeki veri analizi ve doğal dil işleme kısmımız, otomatik ESG raporlaması, karbon ve enerji risk simülasyonları ve yeşil finans sistemi. Burada da sistemimizin genel teknik mimarisinin ufak bir görselleştirmesi mevcut. Burada akacak olan verilerin ne olduğu gösteriyor. Bu aşağı kısmında Fast API, MQTT gibi canlı veriyi işleyip bunları vektör veri tabanına nasıl aktarılacağı gösteriliyor. Altında prediktif ve LLM yapay zeka modellerinin eğitimleri ve en sonunda da kullanıcı arayüzü, dashboard sistemlerinin nasıl olacağı gösteriliyor. Tabii ki bunlar daha sonrasında teknolojik değişiklikler yapılacak. Biz sadece genel bir mimari çizdik. EcoPass farkını yaratmak için kamuya açık ESG raporları, karbon nötr strateji belgeleri, akademik makaleler, sürdürülebilirlik raporları ve internete yayınlanmış olan enerji tüketim verilerini toplayarak bu içerikleri küçük parçalara ayırıp Milvus gibi teknolojilerle vektör veri tabanına gömer. Seçilen temel model baz alınarak da ESG verileriyle fine tune edilen, sürdürülebilirlik terimlerini ve enerji yönetimi dilini öğrenmiş hale gelen ve son aşamada cevapların doğruluğu için human in the loop yöntemiyle test eden bir sistem kurulacak. Burada da sistemimizin olmasını istediğimiz bir UI tasarımı oluşturduk. Ana sayfamız mevcut. Canlı verinin aktığı dashboard'umuz mevcut. Buradan şirketler canlı verilerini takip edebilecekler. Bir chatbot sistemimiz mevcut. Aynı zamanda dashboard'dan akan canlı verinin ESG raporuna dönüştürülmesi için gereken kısım mevcut. Ayrıca bir ekosistem oluşturulması için gerekli gelişmiş modüller sistemimizde mevcut. Burada işte karbon kredi piyasası, işte tedarik zincirleri ve risk simülasyonları gibi farklı alt başlıklar bulunuyor. Sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi artık bir tercih veya sosyal sorumluluk projesi değil. Devletlerin zorunlu tuttuğu iş dünyasının ve finans piyasalarının temel beklentisi haline gelmiş bir yapı. EcoPass da bu süregelen dönüşümün merkezinde yer alacak ve ihtiyacı doğrudan cevaplayacak. EcoPass, karmaşık ve dağınık sürdürülebilirlik verilerini şirketiniz için karlı, yönetilebilir ve stratejik bir avantaja dönüştüren LLM destekli bir akıllı asistan. Bu sayede veriden değere saniyeler içinde ulaşırsınız. Maliyetleri düşüren akıllı öneriler alırsınız. Riskleri fırsata çevirirsiniz ve karmaşıklığı ortadan kaldırırsınız. Bizim bu sistemde ticari büyüme hedeflerimiz öncelikle sektör bazında enerji ve finans gibi daha niş alanlara odaklanmayı ve pilot projeler aracılığıyla güçlü bir değer kanıtı oluşturup pazarlamada müşterilerin ağrı noktalarına yoğunlaşmayı içeriyor. Gelir modeli olarak farklı müşteri segmentlerine hitap eden ve sunulan risk azalmasıyla maliyet tasarrufuna odaklanan, veri hacmi yerine fayda temelli, kullanım bazlı çok katmanlı bir abonelik modeli uygulanması planlanmakta. Ölçeklendirme stratejisi ise yeşil finans asistanını bir API modülü haline getirebiliriz. Yeni veri entegrasyonları ekleyebiliriz. LLM sistemimizi özelleştirebiliriz ve stratejik olarak ortaklıklar ve partnerlikler kurabiliriz. Bu yolda bizim iki ana ortağımız mevcut. Özel şirketler ve şehir yönetimleri, düzenleyici kurumlar ve devletler. Özel şirketler ve şehirler verilerini bizimle paylaşarak sürecin temelini oluşturacaklar. Devletler ve düzenleyici kurumlar ise bu veriyi kullanan tarafı temsil edecekler. Ortaklıkta şirketlerin rolü kurumlarındaki enerji ve bina yönetim sistemi verilerini bizimle canlı olarak paylaşmak. Devletlerin rolü ise bizim sağladığımız doğrulanmış verileri kullanarak denetleme süreçlerini yönetmek. Bu projenin bizim için en riskli ve en can alıcı noktası, mentorlarımızla da görüştüğümüz süreç içerisinde bize veriyi nasıl toplayacaksınız sorusunu çok fazla sordukları için düşündüğümüz bir sorun. Canlı verinin bulunması kısmı ve bu noktada biz gelecek planlaması altında 3 ana fazdan oluşan bir sistem fikri oluşturduk. İlk aşamada canlı verinin Fortune gibi kaynaklardan simüle edilmesi ve canlı verinin işlenmesinin ve çıktısının doğruluğunun test edilmesi. İkinci aşamada çevre bilinci yüksek, ihracat potansiyeli yüksek ama ismini duyurmayı beceremeyen ya da sektörde kaybolan KOBİ'lerle görüşülüp bir veya birden fazla firma ile anlaşılarak onlardan alınan canlı verileri kullanıp gerçek veriyle alınan çıktılar human in the loop yöntemiyle test edilerek en iyiye doğru sistemi geliştirmek. En son aşamada ise
önceki şirketlerden aldığımız referanslar ve çıktı test sonuçlarımızı kullanarak birden fazla firma ile anlaşarak bir veri ekosistemi oluşturmak ve sistemi sürekli gelişen bir pipeline haline getirmek. Takımımız proje yöneticiliği ve strateji rollerini üstlenen Uğur Emir Azı ve İbrahim Kutay Şahin'den, LLM ve yapay zeka geliştirmeden sorumlu Esra Çevik ve Fatih Kadim'den, veri mühendisliği ve entegrasyon tarafıyla ilgilenen Merve Çırak'tan ve kullanıcı arayüzü tasarımı kısmından sorumlu Sude Naz Kalaycık ve Emir Kaya'dan oluşmaktadır. Takım üyeleri dediğim gibi biraz önce spesifik olarak belli alanlarda yazılmış olsa da organize iş bilinci yüksek bir ekip ve tüm alanlarda ortak çalışma yürütmeyi planlamakta. Bizleri ve sunumumuzu dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi isterseniz sorularınızı alabiliriz. Elinize sağlık. Teşekkürler sunum için. Şimdi jürilerimden söz almak isteyen varsa söz verebilirim. Göker Bey buyurun. Gençler elinize dilinize sağlık öncelikle. Bir iki tane sadece orada minik tavsiyem olacak. Hani son işte ilk etapta anlattığımız gibi hani dokümanlarda yer alıyor bilgiler ama görsellik açısından burada da olmak için işte rakip analizi, Kutay anlattığın hani ya böyle çözümler var ama hiçbir tam olarak cover etmiyor. Orada mesela işte o Microsoft vesaire neyi yapıyor, işte altı sizin logonuz olur, biz neyi yapıyoruz diye bir anlatım yapıyor. Bir de bu şeyde diğer ürünlerden farklı olarak şimdi şeyi konuştuk ya, bunlara da katıldıysanız işte bir noktaya kadar bir fake veri olması lazım elinizde çünkü B2B ve kapalı ortamlara bir hizmet planlıyorsunuz işte. Ama sizin ürününüz canlı çıktıktan sonra da birazcık şeye bağlı. Şirket verisine fazlasıyla bağlı. Yani şirketlerden veri almaya bağlı diye anlıyoruz. Çünkü orada şirkete özel değil de belki birazcık daha işte dışarıya, belediyelere ya da yatırımcılara dönük kolektif bir analiz var diyorsunuz. Bu noktada şirketlerin verilerini sizinle paylaşmaya itecek olan şey nedir? Bununla ilgili bir şey düşündünüz mü diye soracağım ben. Çünkü veri güvenliği falan bunlar bir noktada halloldu. Hani farklı şirketlerin verisini aynı yerde tutmak, işte GDPR vesaire sıkıntılar yaratacaktır ama hukuki olarak çözülür o. Ben sadece hani business anlamda böyle bir şey düşündünüz mü? Orayı nasıl kurguladınız diye sormak istedim. Hocam şu şekilde aslında teknik mimari görselinde bunu yayınladık ama hani bir daha çok kalabalık gözükmesin diye belki çok detaylı girememiş olabiliriz. Aslında buradaki yapay zeka modülü 3 katmandan oluşacak. Bir tanesi prediktif yani daha böyle gelecek tahmini yapmaya dayalı ve bir makine öğrenimi modülü. İnternetten toplanacak verilerle yapılacak bir modül. Bu finans yönetimi, enerji yönetimi, işte atık takibi ya da karbon emisyonu gibi verileri işleyerek aslında bir genel altyapı oluşturacak, bilgi katmanı oluşturacak. Bir RAG sistemi gibi çalışacak. İkinci katmanda LLM zaten hani ESG raporları, işte karbon sistemleri gibi bu alana ait sürdürülebilirlik ve enerji tüketimiyle alakalı birçok veriyle beraber eğitilecek. İşte üçüncü aşamada canlı veri ilk başta simüle veriyle nasıl gelmesi ve nasıl işlenmesi gerektiğini aslında canlı veri, prediktif model, LLM katmanlarından geçecek şekilde işlenecek ve en doğru çıktıya doğru ilerleyecek. Tabii ki sürekli bahsettiğim gibi bu süreci içerisinde bizim sürekli bunu kullanıcı feedback'iyle ve şirket feedback'iyle yine test etmemiz gerekecek. Ama o ara katmanlarda bir RAG mimarisi şeklinde bir bilgi katmanı ve bir LLM katmanı mevcut olacak. Veri gelecek, prediktifde işlenecek, LLM'de işlenecek ve en son raporlama yapılacak şeklinde planlanıyor. Yani benim bir şirketim var ama ben ilk etapta en azından ürünümüzü yeni tanıyorum diyelim. Size herhangi bir canlı akış paylaşmadan, kendi verimi size vermeden de sizin ürününüzden faydalanabileceğim ve siz de evet, bu şekilde bir gelir modeli yaratabileceksiniz. Kesinlikle öyle hocam. Biz bunu kapalı sistem olarak da sunacağız zaten şirketlere. Şirketler bunu kendi bünyelerinde yapacaklar. Ayrıyeten açık veri olarak da bize özel bir veri sağlamalarına gerek yok. Günümüzde artık bütün kurumların EMS ve BMS yani enerji yönetim sistemi ve bina yönetim sistemi yapıları mevcut olmak zorunda yasalarca bu. Bunlar da işte enerji sayaçları, su tüketim sayaçları gibi
yapılara sahip. Biz sadece bundan gelen veriyi alabiliyoruz. Yani herhangi bir mikro denetleyici ya da potasyumometre gibi iot sensörü kurmamıza da gerek yok. Direkt buradan gelen veriyi MQTT sistemleriyle alabiliyoruz. Ama ilk aşamada dediğim gibi kapalı sistemle açık sistem olarak iki sunum şeklinde bunu şirketlere sunabiliriz. Teşekkür ederim. Hemen sağlık tekrardan. Benim başka sorum yok. Teşekkürler hocam. Başka söz almak isteyen hocam varsa soru kısmına devam edebiliriz. Sanırım yok. O zaman evet Batuhan Bey. Sıralamayı bozmasaydık. Mehmet Hocam, Kaan Hocam, normalde sıralamada en son ben soruyordum. Vatan hocam merhabalar. Merhaba Kutaycığım. Vallahi bu çok net bir sunum oldu ya. Ben pas dedim bu sefer. Biliyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam. Ya aslında evet gerçekten güzel. Elinize emeğinize sağlık çocuklar. Ama benim kafamda böyle tam beni alacak bir şey oturmadı diyebilirim. O yüzden size şunu soracağım. Bana bu projeyi özetleyecek olsanız sadece 3 cümleyle bu 3 cümle ne olur? Hocam yasalarca rapor yayımlamak zorundasınız. Raporlar çok pahalı ve uzun sürüyor. Geçmiş veriye dayalı. Biz bunu otomatikleştireceğiz. Tamam. Yani biz aslında şu anda yasalarda olması gerektiği için piyasada olan bir boşluğu kendi programımızda doldurmuş oluyoruz. Kesinlikle öyle hocam. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Anladım. Benim de bir sorum yok çocuklar. Bence gayet güzel bir sunumdu. Elinize emeğinize sağlık. Varsa başka ederiz. olan jüri arkadaşım sözü ona devredeyim. Herhalde yok. Yoksa Mehmet Hocam. Evet. Merhaba hocam. Merhabalar arkadaşlar. Merhaba. İşin açıkçası daha önce mentorlukta da görüşmüştük arkadaşlarla. Evet. Ya ben projeyi o zaman da beğenmiştim. Şu anda güzel. Hani bir sıkıntı yok. Orada şey de söylemiştim hani modül gidin diye. Onu da yapmışlar. Orada çok cihazlara da bağlı kalmayın demiştim. Onu da düzeltmişler. Yani ne dediysek yaptık. Evet hocam. Burada Hocam, bir şey Şimdi feedbacklerinize göre şey- güncelledik her şeyi. hocam sizle mentörlükten sonra böyle bir düşüş yaşadı herkesin motivasyonu. Sonra nasıl düzeltiriz noktasına geldik. Vallahi güzel olmuş yani o düşüş size bayağı ders vermiş demek ki. Evet. Ya sabaha kadar şey araştırdık. Hani veriyi nereden toplarız, nerede ne verisi var, ne bize ücretsiz olarak veri verir, neyle neyi eğitebiliriz diye hepsinin araştırmasını yaptık 2 gün boyunca. Anladım ama şunu da söyleyeyim son olarak hani bu proje diğer projeler de büyük projeler ama bu projenin hem kapsamı daha büyük hem şey daha büyük diğer projelerde hem süreç de daha uzun. Bunu da göze alın arkadaşlar. Çünkü bu Avrupa Birliği'nin uyum yasalarına göre ya da işte ABD'nin, Çin'in getirdiği şeylere göre ihracat için her parti ürüne karbon şey yapması isteniyor. Ne denir? Karbon ölçümü yapılması. Bunun hatta fiyatlanması isteniyor. Hatta size o zaman da söylemiştim. Yani bu 5-6 trilyon dolarlık bir pazarda bahsediyoruz. Evet. Pazarda yani çok büyük bir pazar. Güzel. Burada da dediğim gibi belli şirketler var bununla çalışan. Ankara'da ODTÜ'de, ODTÜ Teknokent'te bir firma var. Yine Türkiye'de Cemre Vakfı bu noktada çok şey yapıyor. İnşallah beklediğiniz gibi olur. Yani bu yolda yürüyebilirsiniz. Güzel bir alan sürdürülebilir ekonomi. Hocam şöyle düşündük aslında. Şimdi bizim 5 aylık mesela bir sürecimiz olacak. Bu süreçte biz bir prototip çıkarıp hani en azından hem simülasyon verisini hem de bu eğitim verileriyle işlenebilen finans asistanı kısmını halledip daha sonrasındaki aşamada artık biraz daha evet dediğiniz gibi hem yatırıma ihtiyacımız var hem de
daha geniş bir ekibe ihtiyacımız var. Çünkü çok daha büyük bir kapsama kayıyor. Ama ilk aşamada dediğim gibi bir prototip üzerinden biz bu sistemi yürütebiliriz bence. Ben o konuda teknik olarak güveniyorum ekibime. Prototip yaparken de bence hani nacizane bir tavsiye, firmaların şu an parayı ödemek zorunda olduğu duruma bakın. Hani neyi ödemek zorunda şu an? Firmalar şu an hangi mevzuatta hangi şeyi yapmak zorunda, neyi ödemek zorunda, buna bakın bence. Onun Tamam. üzerinden inşa edin. Çünkü hani buradan 10-15 tane, yani bir fabrika bile bağlasanız bu size pilot proje olarak kazancınız gerçekten diğer projeleri idame ettirmek. Yani sizin de hayatta kalmanız için güzel değerler size sağlar. Benim diyeceklerim de bu kadar. Ekibin sizin ellerinize, ağzınıza sağlık. Emeğinize Çok sağlık. teşekkür ederiz hocam. Değerli fikirleriniz için de teşekkürler hocam. Hepsini not aldım. Ben teşekkür ederim. O zaman söz moderatörümüzde. Teşekkürler herkese. O zaman bir sonraki grubumuza geçebiliriz. 7. grup buradaysa. Buradayız. Merhaba. Evet buradayız. Merhaba, hoş geldiniz. Ekran Hoş paylaşımı bulduk. yapıp başlayabilirsiniz. Tamam bir saniye. Ayşegül'süm senin ne işin var Hocam ben bu gruptayım. Vahşi kelebekleriz biz. diyorsun. Hadi bakalım. Evet. Harun yapacak hocam sunumu. Bir kısmında ben yer alacağım. Harun sana devrediyorum. Tamamdır. Merhaba. Ben Harun. ODTÜ Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Bir finans şirketinde Ar-Ge mühendisi olarak çalışıyorum. İlk olarak ürünümüzün isminden bahsetmek istiyorum. Verified Field'den gelen aslında doğrulanmış tarım diyebileceğimiz bir tarım uygulaması. Sunumumuza geçebiliriz Ayşe. Bugün sizlerle 3 ana problemden bahsedeceğim. Bunlardan ilki tarımda verimlilik, ikincisi sağlık ve gıda riski, üçüncüsü ise mikro ölçekte çiftçi ve makro ölçekte ülke ekonomisine doğrudan etkilerini konuşacağız. Daha sonrasında bunun çiftçi için ya da tarımla uğraşan kişiler için ekonomiksel olarak zararları neler ekonomiksel olarak bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonrasında regülasyonlar ve bu çalışmayı hangi hedef müşterisi için yapıyoruz ondan bahsedeceğiz. Çiftçi bizim uygulamayı hangi aşamalarda kullanacak? Üretim öncesi mi, sonrası mı? Her ikisinde de mi? Bunlardan bahsediyor olacağız. En sonunda ürünümüzün modüllerini anlatıp proje ekibimize sonlandırmış olacağız. İlk problemimiz söylediğim gibi tarımda verimlilikti. Tarımda verimliliğin bazı problemleri var. İşte çiftçi çevresindeki kişilere sorabiliyor ya da babadan oğula, dededen oğula kalan bir sistemle aslında bazı olayları öğrenebiliyor. Ne kadar gübreleyeceğini, ne kadar sulama yapması gerektiğini, tarımsal bilgileri bu şekilde öğrenebiliyor. Bizim sağladığımız çözüm ise tavsiyeye yani sezgisel veri üzerinden bir karar verme değil, tamamen veriye dayalı bir karar verme süreci. O yüzden çiftçinin mevcut durumda yaptığı çözümü aslında veriyle yapmak istiyoruz. Burada planlama, zamanlama hataları olabilir. Üretim öncesi ve hasat zamanında. Bunların önüne geçmek istiyoruz. Çiftçinin düşük finansal ve tarımsal okuryazarlarını da göz önünde bulundurarak ürünü biraz daha bu konularda uzman bir hale getirmek istiyoruz. Erken aşamada tespit edilemeyen büyük zararları sonucunda büyük zararların olmasını engellemek için de aslında erken aşamada bazı tavsiyeler veriyoruz. Zaten bizim ürünümüz tavsiye destekli karar destek sistemi. İnsan da yapabilir bu işi yani bir personeli de adayabilirdiniz çiftçinize, tarlanıza. Yani bazı kurallara göre bu konuda uzman bir kişiye işte maaşını ödeyerek, sigortasını karşılayarak bunu yapabilirdi ama otomasyon ve yapay zeka çağında olduğumuz için
ve otomasyonun da hata payının insana göre düşük olduğunu da göz önünde bulundurduğumuz için e, bu yüzden bir insan yerine e, yapay zeka ve otomasyonu kullanmak, yani böyle bir üründen çıkan faydayı çiftçiye vermek daha önemli bir hal alıyor. Ve insanda şöyle bir şey oluyor, yani insanın doğal zekası aslında 20-50 yıl tecrübeyle sabit bir zeka. Belki çevresinden bir şeyler daha öğrenmiş oluyor. Yani onu da fine tune edilmiş olarak değerlendirebiliriz ama bizim burada sağlayacağımız çok fazla veriyle yapay zekanın harmanlayarak aslında bir e, tavsiye sunması. Ve bunu yıllara dayanan veriyle sürdürülebilir bir şekilde yapılmasını sağlamış oluyoruz. Peki buradan kimler etkileniyor? Onlardan bahsedeyim. Çiftçiler, doğal kaynaklarımız, yani dünya üzerinde içme suyumuz kısıtlı. Tarımda da bir kısmı işte tam bilmiyorum, içme suyundan mı kullanılıyor ya da normal sudan mı kullanılıyor. Ama sonuçta verimsiz bir su kullanımı uluslararası bir risk aslında bizim için, insanlar için, canlılar için. O yüzden doğal kaynaklarımızı etkin bir şekilde kullanmak bizim için önemli. Tarım ekonomisi sektörleri ve kamu kurumları aslında bu sorundan etkilenenler arasında gösterebilirim. Geçebiliriz. Şimdi ilk problem tarımda verimlilik dedim ama ondan daha önemli bir problem var aslında, gıda ve sağlık riski. Toksik madde dediğim, yani halk diliyle yabani ot dediğim, ben bir üretim yaparken içerisinde bulunan farklı bir ot ya da bitkinin bulunması toksik madde olarak geçiyor ve bunun da insan sağlığına bazı riskleri var. Bizim projemizde ilk hedeflediğimiz aslında tüm bitkiler değil, ilk hedeflediğimiz bitki aromatik bitkiler. Sağlık ve tıp alanında kullanılan bitkiler. Onların da hangileri olduğunu tabloda görebilirsiniz. Geçebiliriz. E, O toksik bitkilerin, bir önceki slaytta gördüğünüz toksik bitkilerin aslında hedeflediği organ ve sistemler ise karaciğer, sinir sistemi, kalp gibi hayati organları da etkilediğini burada görebilirsiniz. Peki bu toksik bitkinin e, tespit edilmesi benim için neden önemli? Avrupa Birliği bu konuda çok önemli bir şekilde regülasyonlar uyguluyor ve bir tane betimleme örneği yaparsam, yani siz bir çiftçi olun, 20-50 kamyon, yani bu çiftçi dediğim büyük ölçekte işte nane, ısırgan, melisa, rezene gibi üreten firmalar olun. 20-50 kamyon ürün hasat aldınız. Bu ürününüz gümrüğe gitti. Gümrükten geçerken içerisinden alınan numune içerisinde tespit edilen toksik bitkiden dolayı red yeme riskiniz var. Red yediğiniz zaman aslında benim bahsettiğim ilk aşamadaki verimliliği ne kadar artırsam da %200 verimlilik yapayım, yani 3 kat verimlilik yapayım. Aslında benim tüm ürünüm çöp olmuş oldu. Yani verimliliğinin hiçbir anlamı kalmamış oldu. O yüzden çiftçinin bir yıllık hem emeği hem de parası, zamanı, her şeyi gitmiş oldu. O yüzden benim ihracattan red yemeyecek bir şekilde e, bu toksik bitki sorununu çözmem gerekiyor. Geçebiliriz. Bir de bir önceki slide ile ilgili şey de söylemeyi unuttum. Melisa otu aslında Türkiye'nin sattığı, Avrupa'da Türkiye birinci sırada Melisa otu satarken. Bu yüzden de aslında bizim Avrupa'dan red yememiz bir anda Türkiye'nin itibarının zedelenmesine de neden oluyor diyebilirim. Burada hedeflediğimiz müşterilerde Talya Herbal'in satış müdürüyle görüştük. Onlar direkt bu sorununu yaşayıp hatta çözüm aradıklarını da dile getirmişlerdi. E, Ona emsal olarak da diğer firmaları da araştırdık. Yani hangileri bizim için hedef müşteri olabilir. Ee, Ve şu an aromatik bitkilerle çalıştığımız için sonraki fazda, eğer ki bu proje evet ayağa kalktı ve belli bir kullanıcısı var dediğimiz noktada kendimizi finanse ediyoruz ve profesyonel danışmanlık da aldığımız bir noktada artık bu ürünü aromatik değil diğer tarım ürünlerinde yapmayı hedefliyoruz. Bu tarım ürünlerine işte mısır, arpa, buğday, fındık, fıstık gibi, bu noktada da Türkiye Ürün İhtisas Borsası'yla bir çalışma, yani onun da kullanıcılarını hedeflemeyi düşünüyoruz. Geçebiliriz. Burada bazı regülasyonlar var kısaca.
özetlemem gerekirse Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na göre aslında pestisit kullanımının belli miktarlarda olması bu çiftçiler üzerinde bir ihracat baskısı oluşturuyor. Ve Türkiye 2023 yılında 104,3 milyar dolar bir ihracat potansiyeli olduğu için ihracat bizim için çok önemli bir noktada. O yüzden hem tarım hem ihracat aslında bizim kanayan yaramız diyebilirim. Geçebiliriz. Bir regülasyon örneği de şu an borsada pamuk üzerinden yapılan bazı işlemler özel işleme tabi olduğu için en son borsada yapılan pamuk işlemi 2021 Aralık ayında yapılmış ve ondan sonraki 4 yıl boyunca borsada bir pamuk işlemi yapılmamış ama özel işleme tabi olarak yapılmış. Bu da şunu vurguluyor aslında. Fiyat politikasında Türkiye'de çiftçiler tam bir şeyi belirleyemiyor. Yani yurt dışı ve yurt içi fiyatlarıyla neyi alıp ne kadar satacağını tam bir politikasını koymuş durumda değil. Ama bu diğer ürünlerde varken bazı ürünlerde yok. O yüzden de Türkiye'de aslında bazı belirsizliklerin ortaya çıktığının en büyük göstergesi. Üretim öncesi çiftçi neler yapabilir? Tarlayı gözlemleyebilir. Sertifikalı temiz tohum kullanabilir. Geçebiliriz. Ekim nöbeti yapabilir. Ekipman temizliği yapabilir. Geçebiliriz. Hayvan gübresi yönetimi yapabilir. Bu bahsettiğim başlıkların hepsi aslında dolaylı olarak uyuyan tohumla ilişkili. Eğer ki siz ekim yapmadan önce uyuyan bir tohum varsa farklı bir bitkiye ait toprağınızı düzgün bir şekilde temizleyemediyseniz yani buradaki gerekli önlemleri erken aşamada önlemini alamadıysanız o uyuyan tohum sizin hasat zamanınızda ortaya çıkabilir ve bu hem toksik bitki hem yabancı ot olarak sizin karşınıza gelebilir. Bu sefer üretim sonrası süreçlerde bununla ayırt etmekle uğraşacaksınız. O yüzden üretim öncesi bu uyuyan tohumun önlemini işte hayvan gübresine kadar, ekipman temizliğine kadar ki aşamalarda e, kurallara uyarak aslında yapmanız gerekiyor. Ve bu uyuyan tohumlardan ayrıştırmanız gerekiyor. Şöyle bir örnek vereyim. Siz bu yıl mısır ektiniz, önümüzdeki yıl arpa ekeceksiniz ama mısırın tohumu uyuyor diyelim. Bu sefer arpa ekerken bir tane mısır fidesi çıkabilir ya da şey düşünün, şey örneğini düşünün. Nane ektim, ıhlamur çıkabilir ya da e, melisa çıkabilir örneğin. Bu sefer yabancı ot olarak geçecek. Bu da benim için bir risk anlamına gelecek. Geçebilirim. Üretim sonrasında neler oluyor çiftçinin yapabileceği? Aslında residü limiti dediğim çiftçinin gübreyi, pestisiti minimum maksimum olarak ne kadar kullanacağını e, öneri olarak sunuyorum. Bu süreçte ona üretim sonrasında rehberlik ediyorum. Geçebilirim. Azotun da aynı şekilde ne kadar kullanması gerektiğini belirtiyorum. Bunlar aynı şekilde Avrupa Birliği'nin çok önemli değerlendirdiği unsurlar. Su kalitesi, su verimliliğini inceleyebilirim. Ben burada direkt olarak bir IoT cihazı koyayım, su kalitesini inceleyeyim gibi bir şey yapmıyorum. Yani bizim ürünümüzde öyle bir şey yok. IoT cihazı kullanmıyoruz. Çiftçiye şunu sunuyorum. IoT cihazıyla verini getirirsen bize de uygunsa yani çalışma alanımız içerisindeyse ben bunu anlamlandırıp modelime yedirebilirim. Bazı veri satın alınma proje bir öncekine geçelim misin Ayşe? Projemde bazı veri satın alma maliyetlerim var. Sol aşağıda gördüğünüz mesela kümülatif yağış miktarının birikmesi. Bu da aslında uydu görüntüsü üzerinden bir tarlanın metreküp başına düşen yağış oranını gösteriyor. Buna göre bir su verimliliği yapabilirim. Yani şu günler sula ya da sulama gibi bir tavsiye sunabilirim. Ortadaki grafik ise kuraklık, nemlilik oranlarını gösteriyor. Yine bu e, veri satın alma maliyetlerin içerisinde var MetaBlue üzerinde. Ve sağda da FAO Dünya Tarım açılımı tam hatırlayamadım. Dünya tarımla ilgili bir sektör demeyeyim de düzenleyici diyeyim. Onun da belirlediği bir kıtlık scarcity oranı var. Onun modelini de sağ aşağıda görebilirsiniz. Soru cevap kısmında da bu modeli anlatabilirim. Buna göre de aslında ülkemizde bu yıl don sebebiyle Malatya'daki kayısılar hepsi ziyan oldu. O yüzden de bazı tarım ürünlerinin fiyatı arttı. Yani kayısı ile alakalı değil ama dondan dolayı fiyat
artma riski var. Ya da tam tersi bir ara soğan lobisi vardı. Soğan lobisinde işte stok tuttukları için fiyat arttı. FOA da aslında bunu diyor ki böyle bir şey yapılıyorsa bunu fiyat tahmini üzerinden, fiyat çalışması üzerinden bu kıtlık uyarısını yapabilirim. Geçebiliriz. Bizim ürünümüz aslında mobil veya web platformlarda tasarlanmış bir ürün. Uygulama içerisinde en uygun ekim zamanı, en uygun sulama sıklığı, gübreleme planı, hastalık zararlı riskler konusunda çiftçiye uyarıp tavsiyeler veriyor. Çiftçiye hava durumu, toprak nemli, sıcaklık, geçmiş verimlilik oranlarını da aslında bir noktaya kadar sunuyor. Ve çiftçiler bu noktadan sonra aslında tahmine ve sezgiye dayalı değil, veriye dayalı kararlar almasına yardımcı oluyoruz. Geçebiliriz. Burada 4 ayrı modülümüz var. Fikri sinayi mülkiyet hakları kapsamında 4 modül, artık projenin kendisi 5 tane ayrı patent başvurumuz olmasını değerlendiriyoruz. Modüllerimizi kısaca söyleyeyim. Akıllı ekim planlama, sulama gübreleme takvimi, verim analizi raporlama, hastalık ve zararlı uyarı, erken uyarı tespiti. Teknoloji kısmında ise Federated Learning'den belki yenilikçi olarak bahsedebilirim. Aslında her çiftçiye genel bir model sunmaktan ziyade, yani yapay zeka modeli sunmaktan ziyade her çiftçi kendi tarlasını kendi modeliyle eğitip kendi çıktılarını aslında iyileştirmiş oluyor. Yani ben ilk bir prototip yılın olarak varsayarsam, yani yeni bir müşteri geldi, bir yıl benimle çalıştı. İkinci yılda ben aslında onun verimliliğini artırmış oluyorum. Yani kendi verisiyle kendi modelini oluşturmuş oluyor ve e, önümüzdeki yıl model bundan daha iyi beslenerek o çiftçi için daha iyi çıktılar vermiş oluyor diyebilirim. Geçebiliriz. Tamam. Bundan sonrasını ben alayım. Teşekkür ederim. Şimdi biliyorsunuz ki hedefimizde olan şirketler var tabii ama aslında genel uzun dönemdeki hedefimiz halka da, bu çiftçi olmak isteyen, halihazırda çiftçi olan insanlar da var aslında. Hedef kitlemizde personalarımızı size şimdi anlatacağım. Birinci personamız Ali Bey. Kendisi geleneksel bir buğday üreticisi. Bildiğiniz üzere daha geleneksel bu işi yapan insanlarda bazı alışkanlıklar vardır. Aileden bu mesleği öğrenerek gelirler ve fazla sulama, fazla gübreleme gibi alışkanlıklara dayalı olarak toprağa zarar verme gibi eğilimlerde bulunabilirler. Bizim Verifield olarak kendisine sağlayacağımız katkı, ekim ve sulama planlanmasını otomatik olarak belirlediğimiz için hem fazla kaynak tüketiminden fayda sağlayacak hem de toprağına zarar vermeden en yüksek verimi alacak. Hava uyarıları ve hastalık tespitiyle de zamanında müdahale imkanı sağlayacak kendisi. Ve cep telefonundan takip edebileceği için bu verileri en hızlı ve ivedi şekilde kararlarını güvenle alabilecek. İkinci tipimiz Zeynep Hanım. Kendisi 29 yaşında ve ziraat mühendisliği mezunu birisi. Genç bir girişimci olarak çiftçi olmak istiyor ama bilgi birikimi geleneksel çiftçimiz gibi olmadığı için kendisinin daha baştan bunu öğrenmesi gerekiyor. Nerede nasıl bitkiler ekebilir? İşte kendisinin hedefi aroma bitkileri konusunda uzmanlaşmak olduğu için bunu kendisine bu konuda bilgilendirme amacıyla da destek verecek programımız. Kendisinin profili dijital teknolojiler açık, verimlilik ve sürdürülebilirlik konularına önem veren birisi. Ve bizim de kendisine sağlayacağımız katkılar da bu yönde şekilleniyor. Her ürün için veri analizi ve sezon sonu raporları sunabileceğiz. Sürdürülebilir üretim hedeflerine uygun gübre ve su kullanımı önereceğiz. Zeynep Hanım üretim sürecinde veriye dayalı stratejiyle kendini yönetecek. Gelecek yılki planlarını da buna göre şekillendirebilsin. Üçüncü personamız da Mehmet amca. Kendisi kırsal bölgede küçük ölçekli bir üretici. Kendisinin sahip olduğu toprakların verimini kaybetmeden ileriki nesillerine de aktarabilmek istiyor. Ama tarımda da hayatını idame ettirmesi gerekiyor. Ve kendisinin sorunları hava tahminlerini takip edemiyor ve zararlarla mücadelede geç kalıyor maalesef. Çünkü teknolojiyle arası kendisinin çok iyi değil. Burada da kendisine sağlayacağımız katkı basit arayüz sayesinde sadece birkaç dokunuşta önerilere ulaşabiliyor olması. Görsel bildirimlerle de karmaşık verileri kolayca anlayacak.
Ve aynı zamanda da üretim maliyetleri bu sayede düşecek ve toprağının verimi de artacak. Ve benim burada hedef kitleyle olan kısmımızı burayı da sonlandırıyorum ve Harun'a tekrar devrediyorum. Kendisi son kapanış yapacak. Teşekkür ederim. Ben de son olaraktan proje vizyonumuzdan bahsetmek istiyorum. Aslında projemiz küçük ölçekteki hobi kullanıcılı, yani hobi bahçesi olan ya da küçük basitçe bostanı olan kişilere de hizmet ediyor ama onlara belli kullanım kısmı veriyor yani ücretsiz olarak. Ama daha büyük ölçekteki kullanıcılar, yani benim dediğim gibi 20 kamyon, 50 kamyon büyük, bu işi gerçekten profesyonel anlamda yapan ve ciddi paralarla bu işi yapan kişiler için daha iyi hitap ediyor. Çünkü problemin yani problem büyüklüğü aslında ihracattan ret yememiz sebebi. Aynı şekilde bizim projemiz daha büyük, yani bundan sonraki aşamalar 2-3 yıl geçtikten sonra bu oluşan veriyle de aslında dijital ürün pasaportu dediğimiz, bir önceki sunumda da bahsedilen, aslında bu karbon ayak izinin raporlanması değil ama bir ürünün dijital olarak raporlanması, bunun takip edilmesi Avrupa Birliği açısından 2027 ve 2027 yılında başlayıp 2030 yılında da zorunlu hale gelecek. Yani Avrupa Birliği ihracatta artık normal bir ürün almayacak. Toksit madde olmasın içerisinde, tamamen dijital olarak takip edilebilir bir ürün alacak. Bizim yarattığımız üründe ise bu verinin oluşması aslında bir iz gibi düşünebiliriz. Yani verinin bıraktığı iz ve ben bunu bir noktada dijitalleştirirsem ve Avrupa Birliği'nde sunabilirsem üründe aslında gümrükten geçmiş olacak. Yani ürünün dijital pasaportu diyebilirim. Burada oluşan veriler. Sorunuz varsa alabiliriz. Dinlediğiniz için de teşekkür ederiz. Ayşe Gülsüm ve Harun'a teşekkür ediyorum. Şimdi Göker Hocam. Buyurun. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Elinize sağlık ayrıca da. Benim şöyle bir şeyim var. Hem sorun bir yandan da geliştirilebilir bir taraf olarak. Çok sektörel bir sunum oldu. Tarımla alakalı epey böyle ciddi detaylar da paylaştınız ama konusu bende çok oturmadı. Yani buna getirdiğiniz hem teknik, ya problem belli, soyut olaraktan çözmek istiyorsunuz bunu, bu da tamam ama teknik olarak nasıl çözeceğinizi yeterince iyi vurgulayamadığınızı düşünüyorum ben. Şundan dolayı işte bir noktada şöyle bir cümle kurulan, çiftçi ürünü bize getirecek, işte biz de analizimize uygunsa analiz edip şöyle bir dönüş yapacak bir cümleler yapıldı. Bunu bence tekrardan bir anlatsanız güzel olabilir. İşte veri kaynağınız ne? Nasıl bir LLM çözümüyle nasıl bir çözüm üretmeyi hedefliyoruz burada? Bunun gibi bir kısmı tekrardan alabilirsek bence daha açık olur diye Olur. düşünüyorum. Cevaplayabilirim. Orada ürünü getirmek değil de hocam, IoT verisiyle çalışmadığımızı dile getir. Yani biz bir IoT kurulumu yapmıyoruz ya da gidip işte mesela rakiplerimiz de var, Doktor vesaire, ama o direkt IoT cihazıyla çalışan kendi kompleks bir ürün yapıyor, tarlaya entegre edilen. Ben bunu yapmıyorum. Eğer ki çiftçiye diyorum ki sen oradaki IoT verisiyle sen o veriyi bana sağlayabilirsen, ben de sana bu tavsiye vereceğim sistemde o veriyi modellerken sana özgü bir model yapabilirim. Yani tavsiye verebilirim sana özgü bir model. Çünkü daha fazla veriyle besleniyor senin tarlan ya da şeyin. Aslında ürünü istemedim orada. Yaptığım şey de şu, mesela fiyat politikasından bahsettim. Yani bir regresyon modeli de yapabilirim. Ama bu yaptığım tüm veriye dayalı tahminleme çalışmalarını LLM'le çiftçiye tavsiye olarak sunuyorum. Yani şöyle, tarım verilerim de olabilir. Toksik bitkiyle ilgili çok fazla doküman var. Aslında bunlarla rakla besleyerek çiftçiye ve regülasyonları da aslında minimum ve maksimum kısıtları koyarak diyorum ki bak, işte senin 9 aylık bir planın var ama belli zamanlarda bu gübreyi kullan. Ya da gübre kullanacaksan şu gübreyi kullan. Ya da şeyden de bahsettim. Uyuyan tohumdan da bahsettim. Mesela uyuyan tohum bu önlemek için yapacağın önlemler neler? Bunu ChatGPT'den de yapabilir. Ama benim bu noktada yapacağım şey çiftçi ya bir noktada büyürse, eğer IoT verisini bana sağlarsa onu uzmanlaşmış bir sistem sağlıyorum aslında. Bu noktaya gelmeden önce IoT verisini hiç sağlamadığını farz edelim.
bir şekilde anladığım kadarıyla gıda güvenliği, işte o pestisit analizi benzer şeylere dair bir takım veriler bularak bir reg mimarisiyle modelinizi piyasaya çıkmanızı hale getiriyorsunuz diye anlıyorum, ama doğru mu? Doğru. Hatta bu hastalık bitki tespitiyle ilgili veri modelleri de var. Yani mevcut ilk aşamada o veri setleriyle çalışıp Kaggle'da bulunuyor. Hani belki çiftçi anlık olarak görüntüyü çekip el eleme gönderdi. Ee, Yani ilk bir aşamada o aşamayı yapıp ürün bayağı ilerledi. Yani belli bir kullanıcı üstüne gitti. Bu sefer şunu yapıyorum. Kullanıcılar bir şeyler soruyor, görseller gönderiyor. Ben bunlara bir cevap veriyorum. Ama artık bir noktada benim ziraat odaları, yani profesyonelle çalışmam gerekiyor. Çünkü projem de finansal olarak bütçeleniyor, ayağa kalkıyor. Bu sefer LLM çıktılarımı da aslında değerlendirip o başta aldığım Kaggle ya da başka veri setini, o hastalık tespitinde kullandığım ya da toksik bitki olarak değerlendirdiğim veri setini kendi veri setimde eklemiş olacağım. Yeni baştan bir model yapmış olmayacağım. Sadece fine tuning yapmış olacağım. Anladım. Teşekkür ederim. Kaan Hocam buyurun siz konuşabilirsiniz. Selamlar arkadaşlar. Elinize sağlık öncelikle. Ya ben şunu sormak istiyorum. Çiftçinin bu ihracat konularında ya da mevcut regülasyonlarda ya da çıkacak regülasyonlarda yapamadığı ne var da siz onlara nasıl bir katkı sağlayarak ne gibi bir getiri, ki ekonomik getiriden bahsediyorum, ne gibi bir getiri vaat ediyorsunuz? Yani o ne yapamıyor da siz o farkı kapatacaksınız ve bu adam buradan ne kazanacak? Şöyle söyleyeyim bir örneği olarak sanırım naneydi herhalde. Nane üreten işte biraz da Türk haklı olduğu için nanenin içine yabancı ot katmışlar kalabalık gözüksün diye. Hani bunu bilmediği için de gümrüğe götürmüş, gümrükten ret yemiş. Bir noktadan sonra da regülasyonlarda gösterdiğim üzere kara listeye alınma durumu var. Yani artık bu firma içinde aslında itibar zedelenmesi oluyor. Ben bir noktada diyorum ki ya bunu sen yanlışlarla öğrenme. Benim uygulamamda regülasyonlar da var. Rehberlik niteliğinde neler yapman gereken de var. Yani sen önümüzdeki yıl bir ekim planlıyorsan işte o uyuyan tohumla nasıl mücadele edeceksin? Neler yapman gerekiyor? İşte tırpan temizliğine kadar dikkat etmesi gerekiyor ya da kullandığı alet edebiyata kadar. Orada bir özelleştirme yapması gerekiyor. Ben orada aslında ellemden aldığım model gücüyle aslında bir rehberlik yapıyorum. Anladım. Mesela ben şu an bir bitki eksem ve bunu regülasyonlara hiçbir yere bakmadan hasat etsem, yanlış bir şey yapıyorsam ihracattan geri dönüyor. Siz de bunu Aynen. Yani yanlışları aynen. engellemeye çalışacaksınız. Yani mesela domates ektiniz. Domates Hı hı. örneği olmaz da. Yani çok olgun bir domates, kıpkırmızı. Ama içerisindeki pestisit kullanımından dolayı Avrupa Birliği red veriyor. Yani olgunluğuna bakmıyor bitkinin. Ve aromatik bitkilerden başlama sebebimiz de yani direkt aromatik bitki dediğimiz aslında insan sağlığı, yani metabolizması düştüğü zaman kullandığı bitkiler. Direkt tıp alanı yani Hı hı. sağlık alanı. O yüzden de çok önemi biraz daha önemli. Diğer tarım ürünlerine göre Hı hı. aslında. Anladım. Tamam, süper. Şimdi anladım kavramı. Bunu şöyle anlatabilirsiniz genel anlamda başka sunumlarınızda. Çok spesifik örneklerle. İşte atıyorum melisa ya da domates fark etmez. Şu kadar üretilmiş, şu kadar ihracat yapılmaya çalışılıyorken şu kadar yüzdelerden bahsediyorum reddedilmiş ama bizim yazılımımız kullanılsaydı şu kadarı reddedilmezdi ve tarım ya da işte çiftçiler şu kadar kâr edildi diye bir cümle kursanız bence çok daha net ve anlaşılır olur. Sayıları kullanmaktan çekinmeyin. Hatta bence yazıların hepsini çıkarıp sunumda sayılara yer vermek lazım. Hani sonuçta biz anlayabiliyoruz ama somut örnekler yoksa biraz böyle havada kalıyor gibi bir şey. Hani böyle de bir naçizane önerim var. Teşekkür ediyorum. Elinize sağlık. Rica ederiz hocam. Onun aslında örnek Teşekkür olarak ederiz. söylemiştim hocam. Mesela verimliliğiniz 2 katına da çıksa, 3 katına da çıksa sizin 20-30 kamyon aromatik bitkiniz gümrükten red diyor. Yani elde var 0. Verimliliğinizin hiç önemi yok Ya aslında. işte yapmak lazım. Geçen sene olan bir senaryoyu örnek olarak gösterirseniz başka da bir cümle kurmanıza bence gerek kalmaz. Hani Mıssa gibi değil de atıyorum. Bu olayı geçen sene yaşamış atıyorum Anladım. Mehmet amca varsa ve bu ne kadar para kazanacak, ne kadar kaybettiği böyle örnek olarak bize bir sunsanız zaten hani nihai olarak herkesin baktığı şey bu işte ne kadar para kazanacağız ya. Çok daha olur, açıklayıcı olur bizler için. Ya da sizin bundan sonraki sunumlarınız için. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Elinize sağlık tekrardan.
Teşekkür ederiz hocam. Eğer başka soru yoksa hızlıca diğer gruba devam edebiliriz. Evet Mehmet Hocam, sizden de kısaca yorumlarınızı alalım. Benim aslında sorum falan yok. Gerçekten güzel hazırlanmış bir şey olmuş. Sunum. Hani geçti fikir de bana. Biraz da bu konulara aşinalığım daha önce proje geliştirdiğim için de olabilir. Hani altyapısını bildiğim için de olabilir. E, Fakat ben az önceki ESG'de de diğer tarım şeyine de bu projelerin en büyük şeyi yani büyük olması, diğer şeylere göre çok büyük projeler ve biraz daha sanki modülleştirme modül ya da işte hani gideceğimiz basamak basamak daha netleştirilebilirdi. Onun haricinde bir şey mi yok? İnşallah başarırsınız şey noktasında. Ve inşallah kalan 3 projede tarım falan değildir artık. Tarım ya da işte sürdürülebilir Bilmiyorum hocam. falan Bilmiyorum hocam. Bizim haberimiz yoktu. Diyerek sözü Batuhan Bey'e bırakıyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Gençler elinize emeğinize sağlık. Ama jüri hocalarım da muhtemelen bana katılacaklar. Buradaki problem projenin güzelliği değil, aslında sunumun problemli olmasından kaynaklı oldu. Çünkü biz arkadaki metinleri okurken bir yandan Harun'u dinlemek zorunda kaldık ve arkada Ali amcayı düşünürken Harun'un anlattıklarını da kafamızda canlandırmaya çalıştık. İkisi bir araya girince dolayısıyla bizim kafamızda çok fazla soru işareti oldu. Aslında projeniz gayet basit bir yani basitlikten kastımı yanlış anlamayın. Bize anlatılabileceği şekli basit. Tarımsal bir yönergeler sunan, LLM'le çalışan bir yapay zeka programından bahsediyoruz ve üretimin başlangıcından sonuna kadar satılma aşamasına kadar en son müşteriye gidene kadarki kısımdaki en yardımcı uygulama olarak tanıtıyoruz aslında biz bunu. Yani kısaca böyle özetlemeniz bizim için çok yeterli olurdu. İkinci rakamları görmeyi ben de isterdim. Özellikle işte Melisa Ot'un birinciliği, acaba Melisa Ot'u dünyada ne kadar tüketiliyor da biz birinciyiz mesela, bir kişi alıyor ve biz de bir tane satıyorsak o sıralamada birinci olmamızın çok bir manası olmuyor gibi ben de rakamları görmeyi isterdim. Biraz yazıya boğmuşuz sunumu. Evet, bir yönetim toplantısında böyle bir sunum yapsanız oturur 6 saat bu sunumu dinleriz. Ama 15 dakikalık bir sürede bizi cezbedeceğiniz şey genelde rakamlar olur diye düşünüyorum. Onun dışında da genel olarak güzel. Evet, tarımsal, IoT'ye biraz bağımlı demiş. Yani mentörlük kısmında oradan ayırın. Siz bir yazılımcısınız demiştim. Ona göre düşünün demiştim. Bir diğer Mehmet Hocam'a katılacağım o konuda projelerin büyüklüğü kısmı. Biz bir önceki tarım projesine de aynı yorumu yaptım. Size de aynı yorumu yapacağım. Uygulama yayına çıkarttığımız senaryoda çiftçinin başına gelebilecek herhangi bir doğal afette bu uygulamanın bir anda çöküşüne sebep olabilir. Bu bizim elimizde olmayan bir sebepten bahsediyorum. Deprem gibi düşünmeyin, sel gibi düşünmeyin. Dolu da bir doğal afettir çiftçi için. O durum bizi çok kötü etkileyebilir. Acaba bunun daha küçük, hani evet büyük şirketler olarak düşünüyorsunuz. Büyük şirketlere satmak, hatta mentörlük programında verdiğimiz örnekte bir domates salçası markasıydı. Evet, bunlar çok büyük şeyler ama büyük şeylerin büyük sorumlulukları da vardır. Büyük girişimlerin. O yüzden onu da düşünmenizi tavsiye ediyorum size. Benim diyeceklerim bu kadar. Zaten pek sorum yok. Mentörlükte de projenize sorum yoktu. Gayet iyi hazırlandığınız bir proje çünkü. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz gençler. Hocam, Sözü ben Elif Nisa'ya... şey söyleyeyim. Felaketle ilgili aslında bir FOA modeli gösterdim. Yani ona karşı ben tavsiye sunuyorum. Yani don gelecek diyorum bir hafta sonrasında. Bir Yo, modelim donu var. o kısmı okey Harun. Evet, don gelecek ama mesela dolu çok da tahmin edilebilir bir şey değildir. Donu anlayabiliriz. Çünkü meteoroloji hava sıcaklıklarını zaten yayınlar 15 gün öncesinden. Ama dolu bir anda yağmur diye beklediğimiz şey doluya dönüşebilir. Veya hızlı bir yağış sel baskınına sebep olabilir. Yani küçük, don da küçük değil tabii ki. Bütün mahsulü vuran bir şey ama küçükten kastım şu:
onun gibi değil de daha büyük böyle hani bütün tarlaları da demeyiz aslında. O çiftçinin tarlasını etkileyebilecek potansiyel tehlikeyi önden sezemememiz bizim başımıza bela olabilir diye söylemeye çalışıyorum. Mehmet Hocam bir söz istedi. Buyurun hocam. Biz de Batuhan Bey'in dediğine ek olarak e, tarım projeleri ve o çevre projesindeki sıkıntı şu: sizdeki riskler çok büyük. Yani bir cilt projesi var diye cilt alt tonunu seçen, işte ona göre şey veren. Burada yani kullanıcı maksimum uygulamayı terk eder. Ama sizin maddi kayıp sebebiyet verme durumunuz var. O yüzden birden büyük proje olarak yola çıkmak bize göre zararlı, ya da işte orada gidin çiftçiye göre de işte yatırım size kim yapacaksa, yani sizin müşteri kitleniz ekmek teknesini belki orada kaybedecek, çiftçiler için söyleyeyim. Ama diğer taraftan yani kadınlar aldığı ruju belki çöpe atacak, ne bileyim bir aldığı bir şeyi çöpe atacak. Risk farklı. Yani riskin tolere edilme durumu farklı, her şey farklı. O yüzden bu noktada her şeyi düşünmeniz, her şeyi çeşitlendirmenizi istiyoruz. Anladım hocam. Anladım hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. O zaman moderatörümüzde herhalde sıra. Teşekkürler hocam. Şimdi grup 8'e devam edebiliriz. Eğer buradaysa ekranını paylaşarak başlayabilir. Merhabalar. Öncelikle sesim geliyordur umarım. Evet geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu şekilde ekranımı da paylaşmış olayım. Evet, bizimki tarımdan farklı. Sonunda falan diyormuşum. Yok estağfurullah. Küçük bir buz kırmak maksadıyla. Şu şekilde bizim projemiz Aras. Özür dilerim bu arada sürçülisan edebilirim. Kusura bakmayın. Birazcık heyecanlıyım. Bize bu sunumları yapmamıza olanak sağladığınız için öncelikle hepinize teker teker teşekkür ederim. Bütün hocalarıma, bütün arkadaşlarıma. Şu şekilde başlayayım ben. Bizim projemiz Aras, Afet Reaksiyon Asistan Sistemi. Aslında yapay zeka tabanlı karar destek platformu olarak öne çıkıyor. Şu şekilde bakacak olursak, Türkiye'de bir kere bir afet gerçeği var. Geçen senelerde yangınlarla, 2023'te de çok büyük bir Kahramanmaraş depremiyle karşı karşıya kaldık ve 9 tane şehrimiz etkilendi. Ve 50 bini aşkın insanımız maalesef bu depremde hayatını kaybetti. Önümüzde de sürekli televizyonlarda, haberlerde karşımıza çıkan bir İstanbul depremi öngörülüyor, Marmara depremi öngörülüyor. Biz tüm bunlardan yola çıkarak sadece deprem odaklı değil, tüm afetler için bir LLM tabanlı bir sistem düşünüyoruz. Şunu da söylemek isterim. Burada sadece hani hem Kahramanmaraş depremi hem İstanbul'da öngörülen bir deprem olarak söyleniyor. Lakin depremden sonra da oluşabilecek sıkıntılar da var. Ne gibi? Doğalgaz hatlarının sıkıntıya uğraması, kanalizasyon sistemlerinin sıkıntıya uğraması ve bu temiz suyla atık suyunun karışması gibi insan hayatının da ayrıca sağlık açısından tehdit eden birçok problemle karşı karşıyayız. Biz bunları düşünerek bir sistem geliştirmek istedik. Şimdi baktığımız zaman haberlerde de görüyorduk mesela işte AFAD ekipleri ve Kızılay ekipleri ve STK'lar bünyesinde bir organizasyon oluşuyor. Bir kere mevcut sistemdeki sorunlara baktığımız zaman bilgi karmaşası var ortada. Yani yüksek hacimli veri akışı koordinasyonu zorlaştırıyor. Her taraftan veri geliyor fakat bu verinin anlamlı bir hale getirilmesi, yapısal bir veri haline getirilmesi işleri uzatıyor. Aynı zamanda dağınık kaynaklardan yani farklı kurumlardan Kızılay olsun, AFAD'ı olsun, belediyeler olsun, diğer kurumlardan, kurum ve kuruluşlardan gelen kaynaklar da yapısal olmayan verileri birleştiremiyor. Tek bir merkez altında bir bütüncül olarak sergileyemiyor. Aras'ın burada bize çözdüğü çözümü şu. Birincisi saha ekipleri için, ikincisi yönetim merkezi için. Saha ekipleri için öncelikle kesinlikle ama kesinlikle kolay ihbar girişini sağlıyor. Ve ardından da hızlı ve doğru bilgi erişimine destek oluyor. Neden kolay ihbar girişi? Şu sebepten dolayı. Biz elimizdeki telefondan veya yanımızdaki bilgisayardan herhangi bir vakitte
AFAD görevlisi olarak veya Kızılay görevlisi olarak sisteme sürekli adres bu, isim şu gibi verileri girmektense tek seferde ben şuradayım, konum bilgim bu dememe gerek bile kalmadan hemen şu şekilde bir yardıma ihtiyacım var diyerek aslında bir çözüm sunmak istiyoruz. Yönetim merkezi içinse yine LLM tabanında hem harita tabanlı görselleştirme sağlayarak hem de doğal dilde veri analizi yapmasını sağlayarak anlaşılabilir ve akıcı bir şekilde sistemi yönetmesini destekliyoruz. Sistem mimarimize bakacak olursak, öncelikle sağ katmanından başlayarak yapay zeka destekli sohbet asistanı ve geleneksel ihbar yöntemleriyle birlikte sahada olup biteni görevli arkadaşlarımız vasıtasıyla afet bilgi toplam ve işleme sistemine aktarıyoruz. Burada veri işleme katmanında LLM tabanlı modeller sayesinde operatörün onayına sunulacak bilgiler oluşuyor. Yani şu şekilde aslında sahada bir ekip arkadaşımız var. Bize işte şurada bir bina yıkıldı, ekstradan bir hasar oluştu, şu şekilde bir desteğe ihtiyacımız var gibi bir sistemde veri topladığı zaman veri işleme katmanında LLM tabanlı modeller bunları güzel bir şekilde yapısal veriye dönüştürüyor. Ardından operatör onayını sunuyor. Operatör onayından da geçtikten sonra veri merkezimize, kusura bakmayın arada Türkçem kaçıyor. Veri merkezimize bu veriler aktarılıyor. Burada da göreceğiniz üzere aslında küçük bir saha ekibi için öngördüğümüz küçük bir prototip var. Bu prototipte tabii genel giriş ekranı olduktan sonra burada Aras'la bir konuşmaya giriyor sahadaki yetkili. Kusura bakmayın. Merhaba, ben afetzedeyim de acaba en yakın yemek nerede bulabilirim? Çünkü şu anda dün geceden beri buradayız. Burada kalıyoruz 5 kişilik ailemle. Ve yemek ihtiyacımız var. Nasıl karşılayabiliriz acaba? Kusura bakmayın bir saniye bekleteceğim. Bölgenin yakınında küçük bir halı saha var. Biliyor musunuz acaba orayı? Yoksa Evet. tarif edelim. Orada şu an yemek hizmeti ve barınma hizmeti sağlanıyor. Arzu ederseniz oraya doğru yönelebilirsiniz. Ne kadar hızlı yanıt verdiniz. Daha önceden biliyor muydunuz? Yok, Aras'a sordum. Teşekkürler. Geçmiş olsun tekrardan. Burada göreceğiniz üzere aynı zamanda organizasyon panelinde de sahadaki yetkililer son gelişmelerden, hasar bulgularından ve bölgesel ihtiyaç analizinden faydalanabiliyor. Peki tüm bunları konuştuk. Bizim rakiplerimiz kimler ve biz bu rakiplere karşı ne yapabiliriz? Öncelikle Türkiye'de hali hazırda kullanılan AFAD ailesinin yanı sıra aynı zamanda UNAI Initiative ve Acuity olarak farklı rakiplerimiz var. Buradaki veri analizinden göreceğimiz üzere aslında Aras'ın özellikle Türkçe doğal dil işleme yetenekleriyle ön plana çıktığını çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Peki bizim yenilikçi yönlerimiz neler? Hani taraflarımıza baktık. Peki bu yenilikçi yönler bize ne katıyor? Öncelikle doğal dilde veri işleme, yapay zeka ile bilgilerin anlamlı hale getirilmesi ve karar süreçlerinin entegrasyonunda çok büyük bir öneme sahip. Sahadaki personelden ben direkt olarak birebir işte adres bu, ondan sonra kişi ismi şu, şöyle bir ekip lazım gibi teker teker bütün veriyi girmektense doğal dil işlemeyle ben bunları tek seferde tek bir metin halinde girebiliyorum. Yapısal dönüşümümüze baktığımız zaman geleneksel olarak analiz edilmesi zor olan verilerin, büyük çapta gelen verilerin Aras tarafından işlenerek standart analiz edilebilir bir yapıya getirilmesi insan odaklı bir yaklaşım için bize bir önem arz ediyor. Afet yönetiminde teknolojiyi bir amaç olarak değil, araç olarak kullanmak insan sürecini de merkezinde tutarak, insanı sürecin merkezinde tutarak destekleyici bir sistem sunuyor. Bu şekilde hem moderatörler hem koordinasyondan görevli yetkililer hem de sahadaki yetkililer çok rahat bir şekilde hem veriye erişebiliyor hem de gereken işlemleri hızlı bir şekilde halledebiliyorlar. Beklenen etkiye bakacak olursak, desteklenmiş kararda LLM destekli analizle anlık bilgi erişimi. Çok hızlı bir şekilde ben verilerime artık erişebiliyorum. Verimli kaynak kullanımı. Problemin başında da değinmiştik. Sadece
iş deprem anıyla veya yangın anıyla bitmiyor. Bundan sonrası da var. Biz kaynaklarımızı verimli kullanmak zorundayız. O yüzden veriye dayalı planlama ve yönlendirmeyi de araç sayesinde kolay bir şekilde yapabiliyoruz. Güçlü koordinasyon. Kurumlar arası güvenli bilgi paylaşımında burada destekliyoruz. Merkezcil bir yapı kullandığımız için tüm kurumların rahat bir şekilde anlayabileceği ve birbirine aktarabileceği bilgi formatında biz taraflara sunuyoruz. Teknolojik altyapımızda Python Fast API REST API geliştirme framework ile beraber Llama 3 Fine Tuning Türkçe afet senaryolarına özel eğitilmiş saha ekibindeki kişilerle koordinatörlükteki bireylerle çok rahat iletişime geçebilen Phase Vector Store kullanan hızlı benzerlik araması ve analizi yaparak çok daha hızlı karar vermemizi, veriler arasında hızlı arama yapmamızı sağlayan bir sistem kullanıyoruz. JWT ve Atlas'ta da güvenli ve veri koruma katmanını oluşturuyoruz. Bu sayede görevli yetkililer sadece kendi alanlarındaki bilgileri görebiliyorlar. Yani saha ekibinden birisi tüm şehrin bilgisine gerek duymadığını öngördüğümüz için, bildiğimiz için sadece kendi bölgesiyle alakalı, kendi yardım edebileceği yerlerle alakalı bilgilere ulaşabiliyor. Hakeza koordinatörlükteki bireyler ise şehir genelinde nasıl bir işlem yapabileceklerini analiz üzerinden görebiliyorlar. Hedef kitlemize bakacak olursak tabii ki de AFAD, Kızılay, belediyeler ve onlarca hatta yüzlerce STK ile beraber bizim hedef kitlemiz bu şekilde insanlara yardım etmek maksadıyla oluşturulmuş aslında kuruluşlar diyebiliriz. Takımımızda backend'den frontend'e, veri biliminden Ar-Ge'ye, UI UX'ten bilgisayar bilimine kadar birçok arkadaşımız görev almakta. Biz aslında şunu söyleyebiliriz ki bu proje kapsamında ilk bir yıl içerisinde projenin MVP formatının geliştirilip ikinci yıl ise görüşeceğimiz toplantılar sonrasında da bunu artık daha kullanılabilir, insanlara daha nasıl faydalı olabilir açısından geliştirmek ve saha uygulamalarında da görmek istiyoruz. Bu şekilde özetleyebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Değerli vaktinizi ayırdığınız için. Arzu ederseniz sorularınız varsa alabiliriz. Buyurun Göker Hocam. Sizinle başlayalım. Teşekkürler senin için öncelikle. Çok güzel fikir tabii. Maraş depremi zamanı benzeri bir şey. Twitter'daki bir takım yazılımcılarla böyle açık kaynak çıkarılmaya çalışılmıştı diye hatırlıyorum. Açık yardım ağı gibi bir ismi olması lazım. Dolayısıyla böyle şeylere ihtiyaç duyuyoruz maalesef. Benim bir sorum var. Bir iki tane de notum var aslında. Öncelikle bu bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurguluyorsunuz ve bir hani app de olsa hani app olacak ama maliyet kısmı herhangi bir devlet kuruluşu ya da işte bir takım yatırımcılar ya da belki gönüllü bir taraftan fonlanacak diye düşünüyorum. Şimdilik hani bunu düşündüyseniz eğer. Bir gelir modelinizin olmayacağını varsayıyorum. Eğer bir gelir modeli olacak bir şeye çevirecekseniz bunu bir pivot politikanız var mı diye soracağım. İlk sorum bu olacak. Çünkü ben 32 yaşındayım. Bir çırpıda aklıma gelen herhalde 5-6 tane büyük deprem sayabilirim. Marmara depremleri, Van, Bingöl vesaire, Maraş en büyüğü olmak üzere. Birkaç tane de sel felaketi sayabilirim ama ömrü hayatımda herhalde 15-16 defa falan bir tip afetlere denk geldim. Dolayısıyla ürününüzün kullanılabilirliği gerektiği anda hayati olsa da çok seyrek ihtiyaç duyulacak bir şey ya şu anda. Buna dair bir şeyiniz var mı? Hani biz bunu gelir modeli olmaksızın bir proje, bir app olarak yapıp koyacağız bir kenara, acil durumlarda da sorunsuz çalışacak. Hedefiniz bu mu diyorsunuz? Yoksa bunun ötesinde bir şey düşündünüz mü? Çok seyrek kullanılacağı için hani bir gelir modeli oturtulamayacağını düşünerek. İkinci sorumda onu da sorayım, size bağlayayım. İkinci sorum da şu, veri kaynakları kısmında hani enkaz tespiti vesaire bir şeyleri, görsel veri setleri bulup yapmayı deneyebilirsiniz belli bir ölçüde ama o noktada kesin bir çalışmanız var mı? Çünkü az önce işte bir demo yaptınız, bir yemek yeri soruldu falan mesela. Bu tip şeyler için de bir takım verilere ihtiyaç duyulabilir. O noktadaki düşünceniz, planınız nedir? Onu sorayım kısaca. Öncelikle arzu ederseniz ikinci sorunuzla var. Veriyle alakalı kısma. Burada ben daha önceden uydu görüntüleri üzerinden
tarım arazilerinin sınırlarının belirlenmesi adına çalışmalar yürütmüştüm staj yaptığım bir şirkette. O yüzden uydu görüntülerine aşinayız ve bunları toprak alanlardan ziyade bina yapıları içinde kullanabiliyoruz. Yani nasıl kullanacağına dair bir verimiz var. Bunları Sentinel-2A uydusu üzerinden TIFF dosyalarıyla beraber yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Ki çözünürlüğü deprem için yeterli aslında. Aynı şekilde bunun sadece hani şey olarak değil de nasıl söyleyebilirim size? Deprem veya sel felaketleri anında değil de mesela bir yerden bir yere ulaşım yapılması gerektiği anda bir sevkiyat gerçekleştirilmesi gerektiği anda aslında yollara bakılabilecek bir sistem haline de getirmeyi düşünüyoruz. Yani ilerleyen aşamalarımızda vardı aslında. Hani daha gündelik hayatta da kullanılabilecek sistemlerin entegre edilmesi için. Lakin hani şimdilik MVP adına acil durum gözettiğimizden kaynaklı öncelikle bunu geliştirmek istedik arkadaşlarımızla beraber. Aynı zamanda da dediğim gibi hani mesela bir yerden bir yere gitmek istediğiniz zaman yol durumu karşılamayabilir. 2023 depremlerinde de gördük. Yollar bozulmuştu, tren hatları gitmişti, çok büyük bir dezenformasyon yaşanmıştı. Bunların önceden öngörülüp, daha doğrusu deprem olduktan sonra veyahut felaket olduktan sonra öngörülüp bireylere, gerekli bireylere işte yolunuzu şu rotaya doğru çevirin, daha hızlı bir akış sağlayalım. Hani gel gitten ziyade ise en azından yolumuzu birazcık daha dolaylı yoldan götürebiliriz gibi hani projeye eklemek istediğimiz şeyler var Ben açıkçası. Ahmet arkadaşıma birkaç katkıda bulunmak istiyorum. Bütçe Mustafa kısmında sözünü unutma. Çok minik bir ekleme yapacağım sonra sana paslayayım. Bu yol hani optimizasyonu konusunu sadece uydu verileriyle değil bir şekilde çekebiliyorsanız gerçek zamanlı verilerle de hani yoldan direkt sayısal veri alarak da kurgulayabilirsiniz. Benim lisans bitirme projemde Dijkstra, Warshall gibi optimizasyon algoritmaları, surface path algoritmler ya da işte Q-learning gibi birazcık daha böyle primitif yapay zeka, hani deep learning bizim bir adım sonrası generative bir adım öncesi gibi. Hani LLM based olmadan da kurgulanabilir. O noktada hani yardımcı olacağım bir şey olursa graph teori kısmında yardımcı olabilirim. Diyeyim. Mustafa kusura bakma sözünü kestim. teşekkür ederim. Estağfurullah. Orada zaten afet koordinasyon merkezlerinde aynı zamanda şehrin mobese sistemleri de var. Orada aslında trafik akışını vesaire görebiliyorlar. Bunlar da dediğiniz gibi müşterimizin ihtiyacına göre bu modele entegre edilebilir. Fakat bizim aslında amacımız ne biliyor musunuz burada? Veri akışı çok fazla, çok fazla veri var. Hatta kurumlar WhatsApp üzerinden bile bu akışı sağlıyorlar, telefonla arayarak sağlıyorlar. Bunlar yapısal değil. Amacımız bunu yapısal veriye çevirip işlenmesini kolaylaştırmak ve doğal dilde işlemek. Şimdi bütçe kısmında şöyle bir nokta var. 72-69 sayılı bir kanun var. Bu kanun kapsamında afetler dolayısıyla alınacak tedbirlere, yapılacak yardımlara dair devletin bir desteği var. Yani devlet aslında bunu kanunen zorunlu tutuyor ve burada teşvikler yapıyor. Aynı zamanda kamu kurumlarının dijital dönüşüm bütçeleri yıllık ortalama %15 ile 20 arasında artış gösteriyor. Yani AFAD'ın bütçesinde biz raporumuza koymuştuk. Gerçekten devasa bütçeler var. Burada kamunun aslında bizim müşterimiz olarak kamuyu belirledik ilk başta. Ciddi şekilde fon ayırabileceğini düşünüyoruz. Öncelikle biz bu sorunu Türkiye'de çözmek istiyoruz. Daha sonrasında yurt dışına belki de şirketleşerek bu ürünü satabileceğimizi öngörüyoruz arkadaşlarla beraber. Bunun dışında çok az kullanılabileceğini söylemiştiniz. Orada da şöyle bir durum var. Yıllık ortalama 963 afet oluyor Türkiye'de. Yani her gün yaklaşık 3 tane afet gerçekleşiyor. Bu sadece deprem olarak bunu almamak gerekiyor. Seller, taşkınlar, her yağış döneminde mesela ben Antalya'dayım. İnanılmaz derecede yağış oluyor. Bunları bu şekilde belirtmek gerekiyor diye ben ekleme yapayım bu noktada. Bununla alakalı söylemek istediğiniz bir şey var mıydı Gökhan Bey? Yok teşekkür ederim. Ben aldım soruların cevabını. Kolaylık gelsin. Teşekkür ederiz. Kaan Hocam sizle devam edebiliriz. Arkadaşlar selamlar, elinize sağlık. Şimdi şöyle bence fikir güzel, projeniz de güzel. Projenizde şöyle bir nokta var. Çözülebilir, çözülemeyebilir ama çözülürse önünüz açılır. Siz bu işi AFAD'la yapmak zorundasınız.
Hani kendi başımıza bir proje yapıyoruz. Hani afet sonrası yardım. Böyle bir şey Türkiye'de maalesef yok. AFAD'da bu projeyi yapabilmeniz için de AFAD sizden MVP bekleyecektir. Bir demo bekleyecektir. Zaten evet hadi biz bu işi yapalım dedikleri anda da hani ticari olarak da projenizin önü açılmış olur. Ayrıca bunun kullanımı da siz hani sadece AFAD'a bu ürünü belirli bir ücret karşılığında belki servis belki lisans olarak yani projeyi satacaksınız ve oradan para kazanacaksınız. Hani ben bunları AFAD'la daha önce çalışma fırsatım olduğu için biliyorum. Bu nedenle tavsiyem bir an önce bir demo çıkın. Belli başlı modülleri aktif hale getirin. Diğerlerini de aktif hale getireceğinizi söyleyip bir tanıdık bulup AFAD'a gidin. Görüşüyorlar. Görüştükten sonra nasıl ilerler orası biraz farklı konulara bakıyor ama eğer tamam derlerse zaten sizin ürününüzü satın da alacaklardır. Benim size verebileceğim tavsiye bu konuda bu şekilde. Çünkü güzel bir fikir. Buradan devam gibi. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Şu şekilde söylemek isterim. Açıkçası hafta sonu olduğu için AFAD'la bir görüşme ayarlayamadık. Evimin yakınlarında zaten bir Kızılay üssü var. Bir de yine çok daha hafif uzakta kalacak şekilde AFAD merkezi var. İkisiyle de görüşmek istedim. Lakin hafta sonu olduğu için destek olamayacaklarını söylediler maalesef. Ama pazartesinden itibaren ikisiyle de tekrardan görüşmelere başlayacağımızı sizlere iletirim. Ya dediğim gibi hani direkt isteyecektir, demo isteyecektir, bize demo yap diyecektir. Hani demo hazır olduktan sonra da o AFAD'ın Eskişehir yolundaki merkezine gidip böyle bir şey yaptık, desteklerinizi rica ediyoruz diyebilirsiniz. Hani zaten desteklerinizi rica ediyoruz demek demek. Biz bu ürünü geliştirmek istiyoruz. Şu an ilk başta sizden bir ücret talep etmiyoruz ama sizin tecrübelerinize ve domain uzmanlığınıza ihtiyacımız var. Tamam derlerse zaten süper. Oradan ne derler orası belli olmaz ama en azından yolunuz belli diyebilirim. Teşekkür ederiz. Mehmet Hocam size devam edebiliriz. Bir sorumu zaten cevapladılar. Hoca sormuştu. Yani hocam sormuştu. Bu arada proje güzel, fikri güzel. Hani hem emeğinize sağlık, hem elinize sağlık. Hani bir şeyler, bir demo da gösterdiniz bize. Bu da hoş. Benim buradaki MVP tarafında dosyanızı da okudum hızlıca. Yani gönderdiğim dosyayı da. Bayağı bir böyle kallavi bir teknolojileri yazmışsınız oraya her şeyi. Onu MVP tarafında sunarken kişilere biraz daha küçültebilirsiniz ya da yaparken teknoloji tarafını biraz daha küçültüp tek bir bölge yani bir pilot bölge üzerinden gidin bence. Daha sağlıklı olur. Çünkü çok oluyor benim bildiğim. Afetlerde mobil ağ çöküşü aşırı fazla oluyor. Özellikle 3G, 4G falan genelde gidiyor. Sizin sisteminizin 2G ile çalışıp çalışmadığını, onunla da iletişim protokolleriyle çalışır hale gelmesi de lazım bir yandan. Hani bunu da düşünün arkadaşlar. Bu gömülü sistemlerde çalışan varsa arkadaşınız o biliyordur o 2G ile çalışmayı. O 2G her yerde de olsa biraz daha aktif olarak kullanılabiliyor. Dediğim gibi küçük yapılar kullanın. Yani küçük bir pilot bölge seçin. Bir de burada yani AFAD'dan da bulan çalıştığınız belediyeden de yapabilirsiniz. Risk haritası oluşturmak için zemin etüdü, bina etüdü gibi bilgiler kullanarak benim ortağım inşaat mühendisidir. Onun yapay zekayla böyle buna benzer bir şey yaptı. Oradan biliyorum ben de. Belli bir yapıları var, şeyler var. İnşaat mühendisliğiyle iletişime geçerseniz o daha iyidir. Oradan risk haritasını falan da çıkartabilirsiniz. Genel olarak dediğim gibi teknolojiler büyük olduğu için maliyet de büyük. Maliyeti nasıl karşılayacağınızı az çok açıkladınız. Orada bir sıkıntı yok. Ama olabildiğince böyle küçük bir bölge, bir belediye, bir artık mahalle nereyi seçerseniz onu seçip
AFAD'a öyle gitmeniz bence daha sağlıklı. Benim düşüncem bu. Ekstra bu noktada şeyim yok. Nasıl diyeyim? Fikriniz yenilikçi, güzel. Uygulanabilirliği bizim ülkeye göre biraz düşük. Hani diğer ülkelerde çok daha rahat uygulayabilirsiniz böyle şeyleri. Ama bizim ülkede biraz düşük bunun uygulanabilirliği. Yeni noktada güzel yani kullanıcıya faydası değil her şey. Her noktada güzel. Mehmet Bey bir şey danışabilir miyiz size? Hazır teknoloji kısmında büyük teknolojilerden bahsettiniz ya o hangi kısım acaba? Arkadaşlarla onun üzerine çalışalım. Ya siz şey yazmışsınız ya orada Festapiler, Lama 3 faizler, Langchain'ler, React'lar, böyle JVS Web, JSON Web Token falan, RLS'siz yığınları falan yazmışsınız ya sonra güvenlik muhabbetine falan girmişsiniz. Bu kadar büyük Langchain'lere falan gerek yok. İlk etapta siz risk haritası mı çıkarmak istiyorsunuz? Ya da işte kriz anında bir şey mi yönetmek istiyorsunuz? Onu seçin. Onunla ilgili küçük bir LLM mi kullanacaksınız artık? Ne yapı kullanacaksınız? Onu belirleyin. Bunu da işte en basit yani deprem de olsa, sel de olsa çökmeyecek bir iletişim protokolüyle destekleyip devam edin. Yani bu bence en noktası. Anladık. Biz rapora genelde şey açısından yazdık. Bu ürünün günün sonunda uygulamaya konduğu andaki aslında yapısını düşünerek Yok yazdık ama onu anladım. Ben MVP olarak şeye giderken diyorum. Hani demo için falan. AFAD'a giderken bunu yapın böyle götürün. Deyin ki Teşekkür ederiz. böyle hani yaptık böyle götürün. Pilot Çünkü bölgeli olarak da pilot bölge olarak da aslında Marmara bölgesinden bir şehri belirledik. Yalova ya da Kocaeli olarak bir çok belirledik. büyük bence. Şehri de seçmeyebilirsiniz. Bir semt de seçebilirsiniz. Yani şehir sizi yorar, üzer bir noktada işler soğuyabilirsiniz, şey yapabilirsiniz. O yüzden bence bir bölge bile yeterli. Çünkü bu ölçeklenebilir bir proje. Bir bölgeden bir şehre, bir şehirden bir ülkeye yayılabilir. Ülkeden dünyaya da yayılabilir. Sizin projeniz ölçeklenebilirliği yüksek. O yüzden şey yapmayın. Bu noktada başka da bir şey yok aklıma gelen. Ha bir de şey vardı, onu not almıştım. Burada ben yanlış da duymuş olabilirim oraya. Sanki kullanıcıların bildirim girmesi gibi bir olaydan bahsedilmişti bir ara. Yok. Yanlış. Biz sadece sahada yetkili elemanlar giriş Tamam. yapabiliyor. Çünkü o gerçekten sıkıntıya yol açabilir, yoğunluk olabilir. Bir de orada tedbir olarak şunu söyledik. Dedik ya yapısal olmayan veriyi yapısal veriye çevireceğiz diye. Eğer bu sistemde bir aksaklık olursa o modül devre dışı kalacak ve direkt operatöre aslında bilgi akışı devam edecek. Yani çok risk oluşturmadan da aslında mevcut sistemin de korunumunu sağlıyoruz. Biz sadece mevcut sisteme entegre olmak isteyen bir yapı düşünüyoruz yani. Anladım. Tamam. Ben orada sağdaki kişiyi hani normal herkesin ulaşabileceği şekilde düşünüyorum. Ama onun haricinde benim açımdan bir soru yok. Ellerinize sağlık. Emeğinize sağlık arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Batuhan Hocam, siz de yorum yapmak isterseniz sözü alalım. Benim aslında bu projeye pek bir şeyim yok, yorumum. Çünkü yani gayet güzel sundu arkadaşlar. Kafamızda oturdu. Bir de 6 Şubat depremi Kayseri tarafından da çok şiddetli yaşanmıştı zaten. Ve şu konuda diğer hocalarıma katılıyorum. Biz ne kadar felaket ülkesi olsak da felaket gelene kadar bir şey yapmayan bir toplumuz. O yüzden uygulamanın kullanılabilirliği muhtemelen Kaan Hocam'ın dediği gibi sadece AFAD tarafında olacak ve AFAD bu projeye yatırım yapabilir gibi olacak. Çünkü düşünsenize mesela o zamandan indirdiğimiz deprem uygulamalarını en son ne zaman girdim diye düşündüm. Siz anlatırken bir yandan belki de bir senedir uygulamayı bir daha açmışlığım yok. Yani ihtiyaç anına kadar hiçbir şey olmuyor bu uygulamaların. İhtiyaç anında çok işimizi görüyor. Evet doğru söylüyorsunuz. O yüzden çok bir sorum yok.
Güzel bir problem. Güzel bir proje. Bakalım değerlendirme sonucumuzda ne çıkacak. Elinize emeğinize sağlık çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkürler hocam. Elinize sağlık arkadaşlar. Şimdi kalan gruplarımıza Nisa devam edecek. Herkese tekrardan merhaba. Eğer 9. grup buradaysa sözcüsü direkt başlayabiliriz. Merhaba, Merhaba, hoş geldiniz. teşekkür ederim. Arkadaşım hemen ekran paylaşacak. Tamamdır. Şu anda ekran gözüküyor. Dilediğin zaman başlayabilirsin. Tamamdır. Hemen bir saniye. Merhaba, biz First Spark ekibiyiz. Bugün sizlere yapay zeka tabanlı bir yenilik ve patent analizi platformu olan Innovestia, fikrin farkını görebilen yapay zeka projemizi tanıtacağız. Projemiz, araştırmacıların ve girişimcilerin fikrini analiz edip bu alanda gerçekten yenilik var mı sorusuna veriyle yanıt verebilen bir sistem sunuyor bize. Patent ve literatür araştırmaları bugün hala çoğunlukla manuel ve anahtar kelime tabanlı yürütülüyor. Bu durum hem zaman hem maliyet kaybına neden oluyor. Türkiye'de yılda 9.000'den fazla patent başvurusu yapılıyor ama fikirlerin hangi yönlerinin gerçekten yeni olduğu belirlenemiyor. Ayrıca mevcut sistemler sadece benzer patentleri listeliyor, yenilik yönünü açıklayamıyor. Bu da hem Ar-Ge ekiplerinin hem de girişimcilerin stratejik fırsatları kaçırmasına yol açabiliyor. Kısacası bilgiye erişiyoruz ama yeniliği ölçemiyoruz. Bizim çözümümüz ise sadece bir arama motoru değil, akıllı bir yapay zeka danışmanı. Innovista, kullanıcıların doğal dille yazdığı fikirleri anlayıp milyonlarca patent ve akademik yayını anlamsal düzeyde karşılaştırıyor. Örneğin kullanıcı atık plastikleri kullanarak 3 boyutlu yazıcı filamenti üretiyorum dediğinde sistem bu fikri mevcut patentlerle eşleştirip bir yenilik raporu oluşturuyor. Bu raporda fikrin hangi yönlere özgün, hangi patentlerle benzer ve hangi alanlarda boşluk veya fırsat olduğu açıkça gösterilebiliyor. Ayrıca sistem bu yönü güçlendir veya çevre dostu özelliğini öne çıkar gibi yaratıcı öneriler de sunabiliyor. Projemizin en güçlü yanı anlam tabanlı fark analizi yapabilmesi. Yani kelimelere değil fikirlere bakıyor. LLM modeli Türkçe ve İngilizce patentleri aynı anda anlayabiliyor. Çünkü teknik metinlerle özel olarak fine tune edilmesini planlıyoruz. Böylece Türkçe terminoloji ve kavramlarda hatasız sonuç üretmesini hedefliyoruz. Ayrıca sistem çevre dostu yönünü güçlendir veya yenilik puanını arttırmak için malzeme öner gibi yaratıcı yönlendirmeler yaparak klasik arama sistemlerinden ayrılıyor. Bu yapı Türkiye'de Türkçe destekli anlam tabanlı patent analizi çözümünde ilk diyebilirim. Innovista 5 ana hedef kitleye hizmet ediyor. Ar-Ge ekipleri ve girişimciler, patent vekilleri ve danışmanlar, üniversiteler ve araştırmacılar, teknopark ve kuluçka merkezleri, kamu kurumları. Bu 5 hedef grubun tamamında sistem karar destek aracı olarak kullanılabiliyor. Örneğin patent vekilleri ve danışmanlar müvekkil fikirlerini savunmadan önce fark analizi yapmak isteyebilirler bu sistemimizden. Diğer sayfada sistemimizin kullanıcı arayüzünü basitçe bir tasarladık. Innovista'yı sade ama işlevsel bir web platformu olarak tasarlamayı planladık. Karmaşık teknik süreçleri kullanıcının gözü önünden kaldırmayı hedefliyoruz. Kullanıcı sisteme giriş yaptığında karşısına sadece bir metin kutusu çıkıyor. Buraya kendi fikrini doğal dille yazıyor. Örneğin güneş enerjisiyle çalışan otonom drone geliştirmek istiyorum. Tek bir tıklamayla süreç analizi başlıyor. Arka planda model milyonlarca patent ve makale arasında benzer içerikleri tarıyor. Birkaç saniye içinde kullanıcıya etkileşimli bir yenilik raporu oluşturuluyor. Bu rapor 3 bölümden oluşuyor. Fikrin hangi kısmının gerçekten yeni olduğunu gösteriyor, hangi mevcut çalışmalarla benzeştiğini ve neden benzeştiğini açıklıyor. Bu yönü güçlendir, çevre etkisini artır, alternatif malzeme öner gibi akıllı yönlendirmeler de sunuyor bize. Ayrıca sistemde bir sohbet sekmesi de bulunuyor. Kullanıcı yapay zekaya ek sorular sorabiliyor. Yani bu fikri daha enerji verimli hale nasıl getirebilirim gibisinden. Sistem ilgili akademik literatürden aldığı bilgilerle kısa, somut öneriler sunuyor.
Yani arayüz teknik bir analiz aracından ziyade kullanıcıyla konuşan bir danışman gibi çalışıyor. Bu sayede hem akademisyen hem girişimci hem de patent vekili karmaşık veriyle uğraşmadan fikirlerini kolayca test edebiliyor. Burada diğer sayfada sistemimizin çalışma akışını görüyorsunuz. Süreç 4 aşamada ilerliyor. Kullanıcı fikrini yazıyor. Sistem bu fikri vektör kodlarına çevirip benzer dokümanları vektör veri tabanı üzerinde buluyor. LLM bu bilgileri analiz edip farkları yorumluyor. Sonuçta bir yenilik raporu üretmiş oluyoruz. Bu sayede kullanıcının fikrinin hangi kısmı özgün, hangi kısmı mevcut çalışmalara yakın, hepsi birkaç saniye içinde analiz edilebiliyor. Pazarda öne çıkan 4 platform var. Ancak bunların ortak sorunu yalnızca kelime bazlı çalışmaları. Bizim farkımız anlam bazlı LLM mimarisi, Türkçe-İngilizce hibrit analiz ve yaratıcı öneri üretimi. Ayrıca diğerleri kurumsal lisans gerektirirken biz hem bireysel hem kurumsal erişimi destekleyen yerli ve uygun maliyetli bir model sunuyoruz. Yani sadece bir sistem değil, yerli inovasyon zeka katmanıyız. SWOT analizine baktığımızda güçlü yönlerimiz Türkçe-İngilizce hibrit analiz, yapay zeka destekli danışmanlık ve KVKK uyumu. Fırsatlar, Türkiye'de anlam tabanlı patent sistemi eksikliği, artan Ar-Ge yatırımları, devlet destekli girişim ekosistemi. Zayıf yönlerimiz, veri temizliği ve model eğitimi için yüksek maliyet gerektiriyor. Tehditler, küresel rakiplerin pazar payı ve veri erişim kısıtları. Ancak bu tehditleri yerli model avantajıyla minimize etmeyi hedefliyoruz. Innovista, KVKK ve GDPR uyumlu bir şekilde tasarlamayı hedefliyoruz. Veriler anonimleştirilerek işlenecek, erişim kontrolü ve loglama sistemiyle güvence altına alınacak. Ayrıca platformumuz, bilgi güvenliği, kalite yönetimi standartına uyumlu çalışacak şekilde kurgulamayı hedefliyoruz. Bu da hem bireysel kullanıcılar hem kurumsal müşteriler için güvenilir bir altyapı sağlayacak. Dünya genelinde patent analitiği pazarı 1,5 milyar dolar büyüklüğüne ulaştı. Türkiye'de ise Türkçe anlam tabanlı analiz yapan hiçbir sistem bulunmuyor. Bu durum bize hem ilk hareket avantajı hem de yerel liderlik fırsatı sağlıyor. Ayrıca Türk Patent ve TÜBİTAK gibi kurumlarla da olası işbirlikleri projenin ticarileştirilmesini hızlandırabilecek stratejik adımlar arasında. Innovista'nın gelir modeli 3 seviyeli. Kullanım başına ücretlendirme, abonelik, aylık veya yıllık olabilir, kurumsal lisans. Bu model hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için sürdürülebilir gelir akışı sağlıyor. Teknik altyapımız LLM ve RAG modeline dayanıyor. WIPO, EPO, Türk Patent ve Aksev kaynaklarının API ile otomatik çekim yapıyoruz. Belgeler Bertürk tabanlı embeddinglerle vektör kodlarını çevriliyor. LLM kullanıcı fikrini ve benzer belgeleri analiz ederek rapor oluşturuyor. Sistem Docker, Kubernetes üzerinde bulutta çalışacak ve ölçeklenebilir ve güvenli olmasını sağlayacağız bu sebeple. Gelecek aşamada hedefimiz multimodal LLM eklentisiyle teknik çizim ve grafik analizde yapabilen bir modül geliştirmek. Ayrıca marka ve tasarım teslis süreçlerinde entegre olmayı hedefliyoruz. Uzun vadede Innovista'yı Türkiye'nin yerli patent zeka sistemi olarak uluslararası pazara taşımayı hedefliyoruz. Ekibimiz de bu şekilde. Biz bilgisayar mühendisliği, matematik, istatistik, yapay zeka ve tasarım alanlarından geliyoruz. Bu disiplinler arası yapı sayesinde hem teknik hem de stratejik tarafta güçlü bir sinerji oluşturduk. Her birimiz farklı bir uzmanlığı projeye taşıyarak bu yapay zeka tabanlı sistemin temel parçalarını oluşturduk. Sonuç olarak Innovista sadece patent araması yapan bir sistem değil, fikirlerin farkına görebilen bir zeka. Amacımız Türkiye'nin inovasyon kapasitesini yapay zeka ile güçlendirmek, araştırmacılara ve girişimcilere yeniliği görünür kılacak bir araç sunmak. First Spark ekibi olarak bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Jüri yorumlarına geçebiliriz. Söz almak isteyen hocam varsa. Göker hocam, Mehmet hocam. sizden başlamamız lazım. Benim herhalde fikir olarak en beğendiğim fikir oldu. Yani teknik anlamda ne kadar hayata geçirilebilir o biraz süreçte belli olur ama sonunda da genel olarak bu sorularına cevap aldığım için bu sefer pas geçeceğim herhalde ben. Bir sorun yok. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Mehmet hocam el kaldırmıştı ama hocam buyurun. Ya ben de
mentörlük zamanında da söylemiştim. Kendi yaşadığım sıkıntılardan da biri özellikle bu akademik tarafta literatür araması, onunla ilgili sorunlar falan aslında bizim için çok büyük problemler olabiliyor. Hatta arkadaşlara örnek verirken şey demiştim, ben bir yere akademik CV gönderirken kendi makalemi, yazdığım makaleyi bulamadım internette. Yani öyle bir kötü bir noktadan bahsediyoruz, öyle bir çözümsüz noktadan bahsediyoruz. Ben fikri çok sevmiştim, o zaman da söyledim. Fikri güzel buldum. Hala fikir olarak güzel arkasındayım. Buradaki en büyük fikirdeki sıkıntımız arkadaşlar, bir, kitle çok niş. İki, bizim ülkede o zaman da söylemiştim size, patent almak çok istenilmiyor. Hani patent alırsam fikrim çalınır düşüncesi. Hani benim gördüğüm, benim başıma gelen, benim konuştuğum insanlardan böyle fikirleri var. Belki bu benim taraflı bir yorumum da olabilir. Net, kimseyi zan altında bırakmayın. Buradaki bence en büyük sıkıntı kitlenin dışı olması ve sürdürülebilirliğinin diğer yapılara göre biraz daha az olması arkadaşlar. Hani kazanacağınız maddiyat şeyin dengesinin çok iyi kurulması lazım. Çünkü birden fazla özellikle şey tarafında birden fazla veri tabanı var. Belki onu devletle anlaşıp oradan kullanılma durumu olabilir. Burada yani denge iyi kurulduğu sürece her türlü devam eder diye düşünüyorum. Sözü de Kaan Hocam'a vereyim. Herhalde sırada Kaan Hocam var. Buyurun Kaan Hocam. Hocam bir şey söylemek istiyorum. Aslında orada patent kısmı değil, biraz da literatür kısmından da hani getiri, yani oradan da bir kullanıcı kitlesini hedefliyoruz. Literatür kısmımız da var. Sadece patent bazında değil. Hani literatür kısmında da ne o kısım kullanılabilir. Orada da kullanıcıyı daha fazla artırıp yani gelirimizi artırmayı orada hedefledik. Yo, orayı anladım. Ben sadece dengenin iyi kurulması gerektiğini söyledim. Çünkü ücretlerin fazla olduğu için neyse hocalarımın zamanından kalmayayım. Kaan Bey'e sözü devredeyim mi? Teşekkürler hocam. Arkadaşlar elinize sağlık. Yani böyle ayakları yere basan, güzel, başı belli, sonu belli, ne yapacağınız belli bir proje. Hani böyle belki dinleyince insan wow olmuyor ama hani zaten bu yarışmanın amacı da o değil. Gayet güzel. Dediğim gibi kullanacağınız teknolojiler belli. Ben burada bir tek şeyi sormak istiyorum. Patent konusunda İngilizce ve Türkçe dediniz ama asıl patent canavarı Çin. O nasıl olacak? Geldi mi sesim? Kim verecek cevabı? Gruptan Çocuklar, cevap Betül, isteyen varsa. Betül, Sultan Sultan. Hocam sizin sesiniz geldi. Arkada WhatsApp grubunda mı konuşuyorsunuz arkadaşlar? Kim verecek cevabı Seni diye? duymuyor şu an. Sesini açabilirsin. Aslında şöyle, yani en başta Türkçe ve İngilizce kaynaklardan faydalanmayı planlıyoruz ama sonrasında tabii ki piyasaya veya aldığımız verime göre bu dil genişletilebilir. Sadece dosya işleme konusunda olsun veya ulaşılabilirlik konusunda Türkçe ve İngilizce kaynaklar daha mümkün olduğu için sürekli onlardan gittik yani. Ama Çince belgeleri de işleyebildiğimiz veya ulaşabildiğimiz takdirde onları da entegre etmek çok iyi olur yani. Yani belki API yoktur ama web scraping ile bir şekilde çözersiniz diye düşünüyorum. Hani ben öneri olsun, Çin'i unutmayın demek istemiştim açıkçası. Bir de Evet, mesela burada B2C çok çalışmayabilir ama B2B yapabilirsiniz. Özellikle tüm üniversitelere, devlet kurumlarına, işte araştırma yapan herhangi bir kuruma bu B2C, B2B üzerinden gayet güzel satışını yapabilirsiniz. Hatta ve hatta ben sizin yerinizde olsam şu an işte hangi üniversiteye gidiyorsunuz? Gidip oradaki hocanızın biriyle konuşup bu yazılımı, bu sistemi ilk olarak kendi üniversitenize ücretsiz bir şekilde entegre etmeye çalışın. Ben olsam öyle yaparım. Zaten güzel bir şey yapabilirseniz oradan yürüyüp gidersiniz. Evet, hem üniversiteler hem de Ar-Ge firmaları da aslında yapay zekadan faydalanmak isteyen ama çekinen taraf oluyor. Yine lokalde bile hizmet vermemiz durumunda onlara da hizmet etmeyi düşünüyoruz yani. Birkaç Aynen seçeneğimiz öyle. var bu şekilde. Elinize sağlık, gayet güzel. Teşekkür ederiz, sağ olun.
Teşekkür ederiz. Batuhan Hocam size devam edebiliriz. Teşekkür ederim Nisa. Elinize emeğinize sağlık çocuklar. Ya bu grubun ilginç bir özelliği, ben Perşembe günü ilk mentor olarak girdiğim gruplardan biriydi ve çoğu grubun fikri bile oluşmamış olmasına rağmen 4 fikirle geldiler. Bana hocam 4 tane fikrimiz var, sizce en iyisi hangisi diye sordular ve patente ben yönlendirmiştim. Bunları görüyorum ki doğru bir yönlendirme yapmışım diğer jüri hocalarından da aldığım cevaba göre. Çünkü hepimizin en büyük problemlerinden birisi. Hatta gruba şu soruyu da sordum. Dedim ki bu nereden geldi aklınıza? Çünkü bu ciddi bir problemdi. Eğer yaşamadıysanız, marka patent kurumuyla biz çok fazla çalışma yürütüyoruz. Onlarla beraber fuarlara da gidiyoruz. Ve gerçekten orada çok farklı bir bürokrasi dönüyor ve çok şikayetçiler zaten bu durumdan. Aynı patentlerin sürekli gönderilmesi, patent dosyalarında eksik evrakların olması vesaire gibi. Ya o an o şeyi yaşamayan birinin başına gelebilecek bir problem değil. Çözüm değildi aslında bu. Ama bu takım gerçekten kendilerinin dışında bir problemi tespit edip bir çözüm önerisiyle geldiler. Benim de çok beğendiğim bir proje ve sunum halini görmedim. O zaman bir fikir aşamasındaydı ama sunum halinde gayet güzel olmuş. Rakamlar vesaireler her şey gayet güzel. Evet, kitle çok niş olabilir ama sonuçta bir patentten kazandığımız paranın da zaten belli bir şeyi yok. 6 haneden daha fazla oluyor. O yüzden bu niş için ödenebilecek ücretler de benim gözümde yüksek meblağlar olabilir. Yani o yüzden belki Kaan hocamın dediği gibi B2C'de çalışmayabilir ama B2B'de ve bu B2B'ye büyük şirketleri de dahil edebilirsek, sürekli patent kovalayan şirketleri de dahil edebilirsek güzel bir çalışma olabilir diye düşünüyorum. Tekrar elinize emeğinize sağlık çocuklar. Gayet başarılı, güzel bir proje. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Arkadaşlar size de teşekkürler. Eğer 10. grup buradaysa onlarla devam edebiliriz. Merhabalar, buradayız. Merhabalar, hoş Dilerseniz geldiniz. hoş bulduk. Ekran paylaşımı yaparak sunuma geçebilirsiniz. Tabii ki ben de onu diyecektim. Ahmet arkadaşımız şimdi ekranı paylaşacak. Biz tek bir kişi üzerinden yürümesini dedik. Part her birimiz soru olarak ilerleyeceğiz. Sorularınızı da uygun olan arkadaşımız cevap. Şimdi merhaba, ben Ozan. Şimdi biz grup 10 olarak Dile IQ'yu sunacağız. Yani grubumuzdan bahsedecek olursak, grubumuzun çoğu öğrencilerden oluşmakta ve sektörde bulunan arkadaşlarım var. Şimdi bugün bu sunumun heyecanı ayrı ve bugün bu sunumda ne giysem derdi büyük bir problemdi. Özellikle bu tarz şeylere çok vakit ayırdık. Yani ben dahil muhtemelen kadınlarımız daha çok vakit ayırıyordur böyle problemlerde. Şimdi uygun görseniz sunumumuzun daha anlaşılır olması açısından gelin hep birlikte simülasyon videomuzu izleyelim. Daha sonra devam edelim. Şimdi hepimiz alışveriş yaparken genel olarak çok yoğun, çok fazla seçenek arasında boğuluyoruz ve seçmekte zorlanıyoruz ve kimimizin veya birçoğumuzun herhangi bir özel güne, özel davete giderken ne seçeceğini bilmiyor. Bu konuda çok zayıfız. Ve ben bu konuda sizlere çok ilginç bazı bilgiler vermek istiyorum. Şimdi Türkiye'de bazı araştırmalar yapılmış. Farklı yaşam tarzları başlığı altında işte kıyafet, dış görünüş ve benzeri gibi konularda kadınların boşanma sebepleri arasında geçmiş. Şimdi bir de örnek veriyorum, burada sadece bunu giyim üzerine konuşmayalım da herhangi bir yemek sektörü üzerine de olabilir bizim entegre edeceğimiz zaman. Örnek veriyorum, ben tek yaşayan bir bireyim. Ben spordan çıktım ve protein ağırlıklı beslenmek istiyorum. Yemek uygulamasına giriyorum. Yemek uygulamasında ağırlık olarak hep benim karşıma pizza, hamburger çıkıyor ve bu benim diyetim yapmamı engelliyor. Çünkü bunun için de yine bir araştırma yapılmış. Daha çok bu resimler, tatlı, hamburger gibi resimler diyeti bozmaya aşırı sebebiyet vermekte. Hani bahanem hazır. Ya biz burada aslında bir öneri sunmak istiyoruz. Şimdi bugün bunu nasıl yapacağız? Bunun için size Dres IQ'yu tanıtacağız. Nedir bu Dres IQ? Neden önemli? Ne gibi konulara değineceğiz? İşte burada bir sonraki sayfaya geçersek Muhammed,
kullanıcı senaryolardan örnek verelim. Şimdi burada bazı WhatsApp ve Instagram konuşmaları var. Mesela birinde örnek veriyorum, diyor ki sen bugün ailemle tanışmaya nasıl böyle bir kombinle gelebilirsin? Ya ben nasıl geleceğimi bilmiyorum diyor. Ama artık bu noktadan sonra biz Dress IQ olarak ortaya çıkıyoruz. Bunları nasıl yapacağımıza gelirsek de buradan sonrasını Beyza Hanım anlatacak. Merhabalar herkese. Öncelikle size asıl problemden bahsedeceğim. E-ticaret artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Hepimiz kullanıyoruz. Ancak bu sınırsız ürün seçeneği beraberinde ciddi sorunları da getiriyor. Bu slaytta da aslında size bu sorunun iki ana yüzünü gösteriyoruz. Müşteri tarafı ve marka tarafı. Müşteri tarafında online alışveriş yapanlar binlerce ürün arasında kayboluyor. Bu durumda karar yorgunluğuna, zaman kaybına veya çoğu zaman yanlış ürün alımına yol açıyor. Sonuç ya sepet terkleri ya da hayal kırıklığıyla sonuçlanan iadeler oluyor. Marka tarafı da aslında müşterilerin bu kararsızlığının ciddi operasyonel kayıplara dönüşmesi diyebiliriz. Kayıp satışlar, müşteri güveninin azalması ve özellikle iadelerden kaynaklanan lojistik ve depolama gibi artan operasyonel yükler e-ticaret markalarının karlılığını olumsuz etkiliyor. Aslında rakamlarda bu durumu destekler nitelikte. Ortalama %68 bir sepet terk oranı var. Moda kategorisine %35'lere varan iade oranı ve %15'lik bir dönüşüm kaybı var. Bu da sektörün ne kadar büyük bir problemle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Tabii bu kadar büyük bir sorun varken mevcut çözümler neden yetersiz kalıyor? Öncelikle genel öneri motorlarından bahsedebiliriz. Bugün birçok e-ticaret sitesine popüler ürünler, çok satanlar veya bunu alanlar bunu da aldı gibi istatistikler, öneriler sunuluyor. Ama bu sistemler kişisel değil, toplu verilere dayalı ve ürün bazlı çalışıyor. İkinci bir çözüm olarak ise manuel kürasyondan bahsedebiliriz. Burada da profesyonel stilistler tarafından hazırlanan haftanın kombini veya editörün seçimi gibi daha statik içerikler. Evet, estetik ve ilham verici görünüyorlar ama aslında herkese aynı şey gösteriliyor. Buradaki sorun da bu yaklaşımlar ne ölçeklenebilir ne de kişi özel. Binlerce farklı müşteriye binlerce farklı ve kişiselleştirilmiş öneride bulunmak manuel yöntemlerle mümkün değil. Üçüncü bir yetersizlik olarak basit filtrelerden bahsedebiliriz. Renk, beden, fiyat gibi temel filtreler müşterinin aradığını bulmasına yardımcı oluyor. Evet, ama bu filtreleri manuel ayarlamak zaman alıcı ve yorucu oluyor. Müşteriler aradıkları ürünü bulmak için onlarca filtreyi tek tek denemek zorunda kalıyorlar. Aslında bu üç maddeden yola çıkarsak ana problem mevcut çözümlerin müşteriyi gerçekten tanımaması diyebiliriz. Evet, tıklamalarını sayıyor, alışveriş geçmişini kaydediyor ama müşterinin gerçek tercihlerini, vücut tipini, stil yolculuğunu veya en önemlisi neden bazı ürünlerden memnun kalmadığını öğrenmiyor. İşte bizim de bu noktada yaptığımız şey Dress IQ olarak müşteriyi gerçekten anlamak ve dinamik kişiselleştirilmiş çözümler üretmek. Bunu detaylı persona analiziyle sizlere sunacağım. 3 farklı persona hazırladık aslında. Bunlardan biri marka tarafı, diğer ikisi de müşteri ayağında. İlki İstanbul'da yaşayan bir pazarlama uzmanı olarak Ayşe Yılmaz. Aslında kendisinin içi gereği hedefi satışları arttırmak, iadeleri azaltmak ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak. Şu anda yaşadığı zorluk olarak düşük dönüşüm ve yüksek iade maliyetleri. Bizim uygulamamızdan beklentisi ise müşteri verilerini akılcı analiz ederek otomatik ve kişiselleştirilmiş önerilerle hem satışların arttırılması hem de iade oranlarının düşürülmesi. Müşteri ayağında da moda meraklısı bir grafik tasarımcısı olarak Elif Demir personasından bahsedeceğim. Kendisinin hedefi tarzına uygun, şık ve benzersiz kıyafetler bulmak. Çok fazla seçenek arasında kaybolduğu ve yanlış ürün alıp iade etmesi ise onun yaşadığı genel problemler. Dress IQ'dan beklentisi kendi stilini anlayan, ona özel ürünler ve farklı durumlar için kombinler öneren, alışverişi keyifli ve hatasız hale getiren bir asistan. Üçüncü personamız da zamanı kısıtlı olan bir proje yöneticisi olarak Can Yılmaz. Onun hedefi hızlı ve verimli alışveriş yapmak ve doğru ürünü ilk seferde bularak iadeyle uğraşmamak. Alışverişe zaman ayıramaması ve arama yolculuğu da onun genel olarak yaşadığı sıkıntı. Bizim uygulamamızdan beklentisi ise kısıtlı zamanda doğrudan ihtiyacına ve tarzına uygun güvenilir ürün ve kombin önerileri sunarak alışveriş sürecini minimuma indirgemek. Aslında bu üç persona hem bizim hedef kitlemize hem de Dress IQ'nun kimler için ne tür sorunları nasıl çözdüğünü,
anlatıyor diyebiliriz. Bundan sonraki slaytın devamı için arkadaşım Safiye'ye devrediyorum. Şimdi genel olarak toparlayacak olursak bizim yaptıklarımıza gelin biraz daha yakından bakalım. Müşteri profili oluşturarak geçmiş satın alımlar, iadeler ve davranışlarınızı öğrenip aynı zamanda gardıropunuzun içine girip oradaki ürünleri analiz ederek size uygun bir müşteri profili oluşturuyoruz. Aynı zamanda tercih edilen markalar, kesimler, renkler size özel uygun stil DNA'sını çıkarmanıza yardımcı oluyor ve size özel bir stil DNA'sı çıkartıyoruz. Son olarak her müşteri için özel seçilmiş ürünler ve kombinler sunuyoruz. Bu noktada da kişiselleştirilmiş vitrin sunuyoruz. Aslında bizler sizin her hareketinizde bir adım gerinize durarak sürekli öğren ve iyileştir mottosuyla öğrenerek tavsiyeleri daha da kesinleştirmiş oluyoruz. Diğer sayfaya geçebiliriz. Aslında sizleri anlıyoruz bu noktada da ve sizlere kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu noktada neyi neden iade ettiğinize kadar inerek derinlemesine öğrenmeyi hedefliyoruz. Daha sonrasında ise gideceğiniz yerlere ya da yapmak istediğiniz kombinlere uygun size özel akıllı kombinasyonlar oluşturuyoruz. Ve son olarak da dinamik vitrin ile de ana sayfanıza uygun size özel kişiselleştirilmiş bir vitrin sunmuş oluyoruz. Bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Klasik çözümler ne yapıyor ve DressIQ yenilikçi çözümüyle neler getiriyor diyecek olursak da klasik çözümler kararsızlığınıza neden olacak şekilde müşterinin seçenekler arasında kaybolmasına sebep oluyor. Yani sizin üzerinizde evet ürününüzü gösteriyor belki ama size onlarca ürün arasında boğarak belki vaktinizi harcamanızı sağlıyor. Bizim çözümümüz de tam olarak bu noktada devreye giriyor. Biz sizin kombinlerinizi bulmayı kolaylaştırıyoruz ve bu noktada ürünleri size uygun olarak düzenliyoruz. Bu noktada kombininizi iyileştirip vaktinizden tasarruf etmenizi, aynı zamanda da gardıropunuzu analiz edip bunlara uygun kombinler sunarak da bütçe dostu bir yaklaşım sergilemiş oluyoruz. Bir sonraki sayfaya geçebiliriz. Pazarın oyuncularına baktığımız zaman burada tabii ki de rakip firmalar bizimle birlikte buna benzer projeler yapan rakip firmalar var. Fakat biz bu noktada getirdiğimiz yenilikçi bakış açısıyla aslında hepsini geride bırakmış oluyoruz. Bunlara biraz daha yakından bakacak olursak AI odaklı gardırop entegrasyonu ile sizin gardıropunuzun içindeki ürünleri görerek bunlara uygun kombinasyonlar yapmanızı sağlıyoruz. Bu noktada da bütçe dostu olduğumuzu zaten söylemiştik. Dinamik sanal deneme ve gerçekçi doku analizi ile ürünleri sadece bir fotoğraf olarak önünüze sunmak yerine bunları hareket halinde de sunarak hem ürünün doku analizini yapmanızı sağlıyor hem de duruşunu görmüş oluyorsunuz. Özellikle bir kız için üzerindeki elbiseyi görmek, yürürken de görmek tabii ki de önemli. Bu noktada da sanki ürün yanınızdaymışçasına bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Gerçekçi doku analizine ek olarak 3D modelde mikro düzeydeki yüzey pürüzsüzlüğünü inceleme fırsatı da sunduğumuzu söyleyebiliriz. Operasyon veri ve iade çözümünde de dediğimiz gibi her hareketinizde aslında bir adım geride durarak size uygun iyileştirilmiş bir deneyim sunmayı hedefliyoruz diyebiliriz. Bu noktada size son olarak gelir modellerimizden bahsetmek istiyorum. 3 çeşit gelir modelimiz var. Bunlardan ilki abonelik modeli, aylık yıllık sabit ücretlendirme sunuyoruz bu noktada. Aynı zamanda performansa dayalı gelir modelimiz mevcut. Bu noktada da DressIQ'nun sağladığı somut faydadan pay alma oranından bahsedebiliriz. Son olarak da reklam ve sponsorluk gelir modelimiz de mevcuttur diyebiliriz. Sözü arkadaşıma bırakıyorum, Serkan'a. Evet, teknolojik altyapı olarak backend tarafında C# ve Python programlama dillerini kullandık. Kütüphane olaraktan Python tarafında model eğitimi için TensorFlow, PyTorch, ayrıca veri ön işleme için Scikit-learn gibi kütüphaneler kullanıldı. Veri analizi için Pandas ve NumPy, görselleştirme için Matplotlib gibi kütüphanelerden yararlanıldı. Fine-tune için Lora ve Ancelot, agent yapısı için de LangChain ve LangGraph tarzı kütüphanelerden yararlanıldı. Frontend tarafında HTML, CSS ve JavaScript kullanıldı. Ayrıca Docker, SQL Server, kullanıcının verilerine daha hızlı erişebilmek için Redis, VectorDB tarafında Chroma ve Files gibi teknoloji kütüphaneler kullanıldı. Data tarafında ise müşterinin hangi sayfalarda gezindiği, o sayfada ne kadar vakit geçirildi, hangi kategorilere tıkladığı, satın alma geçmişi, sepet geçmişi, hangi ürünleri iade ettiği ve sebepleri, firmanın bilgileri, firmanın veri tabanında olan ürün verileri, açıklamaları ve görsellerinden faydalanıldı. Ayrıca kullanıcının profili, yaş, cinsiyet gibi verilerden analiz yapıldı. Bir sonraki sayfaya geçebiliriz.
Burada da frontend tarafında bir tasarım görüyoruz. Biz kullanıcı dostu olması açısından sağ altta veya sol altta konumlanacak, açılıp kapanabilecek, hızlıca müşterinin etkileşime geçebileceği bir yapı düşündük. Üstte ilgilendiği ürünlerle ilgili, kampanyalı ürünlerle ilgili bilgi alabilecek, sohbet tarafından etkileşime geçebilecek dil modelimizde ve oradan öneriler, kombin önerileri gibi etkileşimde bulunabilecek. Ayrıca bir ürün aramak istediğinde bunu görsel olarak da arayabilmesi için ortada bulunan kısımdaki gibi bir görsel yükleme ve dil modeliyle etkileşime geçme tarzında bir yapı kurduk. Bir sonraki slayta geçebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorularınızı bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Jürilerimizin yorumlarına geçebiliriz. Göker Hocam buyurun. Ağzınıza sağlık arkadaşlar. Teşekkürler. Benim burada bir sorum, bir de önerim olacak. Sorum şu. Ben bu slide'daki proje yöneticisi Can olduğumuzu varsayıyorum. 44 yaşında bir proje yöneticisinden bahsetmişsiniz erkek personel. Oyun diyelim ki. Beni nasıl anlayacağınızı çok detaylandıramadım ben kafamda. Yani şey olarak, soyut olarak okey, işte sayfalarda geziniyorum, tamam. Satın alma geçmişim gibi şeylerden bahsettiniz. Bu da tamam. Bu gibi şeyler okey ama bunları nereden alacağınız, nasıl alacaksınız? Yani örneğin benim telefonumda diyelim ki bir e-ticaret uygulaması var. Trendyol, hepsi burada vesaire. Bir şekilde buradaki satın alma geçmişine erişebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Hedef orada o mudur? Gibi bir sorun var. Bir ikincisi de görsel tarafta ben size gardırobumun fotoğrafını mı çekeceğim? Çünkü biri görsel veri, biri işte bir time series verisi belki ya da bir takım başka text verileri var şeyin içinde. Bunları kombinleyip ortaya bir ürün çıkarmak teknik anlamda hani aşmanızı gerektirecek bir zorluk ama temel olarak o veriye nasıl erişeceğinizi merak ediyorum ben. Önerim de şu, fikir güzel ama ben mesela çok yakın bir arkadaşım birebir aynısı olmasa bile çok benzer bir fikirle gelip ben böyle bir şey yapmak istiyorum demişti mesela yakın tarihte. Türkiye'de çok bilinen mobil developerlardan bir tanesi böyle bir side project olarak bunu yapıp yayınladı zannedersem App Store'larda. Hani yapılabilen şeyler ve bu herhalde çok confidential, detayına girmeyeceğim ama çok bilindik e-ticaret platformlarından birisi. Yine sizin ürününüz böyle %60-70 kapsayacak bir teknoloji Teknofest'te lansmanını yaptı. Demosunu falan da sundu insanlara. Dolayısıyla hani çok fazla rakibiniz olacağı için ve nerede nasıl farklılaştıracağınız noktasında bir darboğaza girebileceğiniz için Kaan Hocam ilk sunumdaki arkadaşa zannedersem işte bir servis olarak sunmak da bir çözümdür gibi bir yaklaşımda bulunmuştu. Beyza'nın kısmında sanırım çok fazla kişiselleştirme vurgusu yapıldı. Eğer bu data kaynaklarını bir şekilde halledebilirseniz gerçekten de kişiselleştirilmiş kısmına vurgu yaparak hani personalized bir ürünümüz var, bir feature'ımız var deyip bunu bir API ile işte o Trendyol, HepsiBuda vesairelerin ya da işte bir takım moda platformlarının ürünlerine entegre etmek, işte ne bileyim Boyner'e mesela bu teknolojiyi satmak falan daha okey olabilir gibi bir önerim de olacak diyeyim. Teşekkürler. Sözü size bırakayım. Aslında tam olarak sonda söylediğiniz gibi bizim baştan beri hedefimiz bu. Yani bilinen uygulamalara entegre olarak çalışmak. Çünkü kullanıcıya tekrar da ürünün kombini yapsın veya kişisel analizini yapsın diye satın alma geçmişini koysun diye farklı bir mobil uygulama hiç düşünmedik. Mevcut uygulamalar üzerinden entegre çalışacak bir şey planlıyoruz. Aslında bunun başında işte Trendyol, hepsi burada olacak şekilde diğer e-ticaret sitelerini sayabiliriz. Bu aslında kısacası. Yani bu bir de soru fotoğraf kısmı vardı. Gardırobunu çekmek değil de kombin yapmaya uygun kıyafetin fotoğrafını çekmesi. O bir terim olarak aslında hani dolabının da çekilmesi gibi geniş bir şey anlam olarak kullandık ama kombin yapmaya uygun kıyafetini çektikten sonra uygulamada ona uygun üst veya alt parça hangisiyse bunun önerinin yapılması diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Kaan Hocam size devam edebilirim. Buyurun. Arkadaşlar elinize sağlık. Aslında Göker Hocam zaten benim söylemek istediğim her şeyi söyledi. Ben de aynı şeyleri söyleyecektim. Yani Trendyol bu işi yapıyor ve daha da iyi yapacak ve en iyi o yapacak. Yani hani aslına bakacak olursa. Ve hani bu sene benim jüri üyesi olarak katıldığım diğer işte BTK'da falan da bu tarz şeyler yapıldığını gördüm. Hatta production aşamasına kadar gelindiğini gördüm.
Ekstradan size şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Extension olarak böyle bir şey çıkabilirsiniz. Herhangi bir web sitesinde kullanılmak üzere. Onun dışında hızlı olmanız lazım. Güzel bir fikir. Bence gayet güzel. Yapılabilir, mantıklı, satar. Ama şu an herkes demeyeyim de ben bayağı production'da gördüm bunu. Yani sizin de hızlı olmanız gerekiyor. Onun dışında elinize sağlık, gayet güzel. Ben burada bir iki bir şey eklemek istiyorum eğer müsaadeniz olursa. Bu noktada aslında evet bu tarz ürünler çıkıyor ve buna ait zaten rakip analizini yaptık. Dediğimiz gibi buna uygun ürünler çıkıyor ama biz aslında yenilikçi bakış açımızla bunları geride bırakıyoruz. Bu noktada Gardrops sizin Gardrops'unuzun entegresi ve buna uygun kombinasyonlar çıkartan herhangi bir rakip firma yok. Ya da bunun videolu ve dokusal olarak bu kadar yakından inceleyecek herhangi bir firmaya daha ulaşamadık. Bu noktalarda biz yenilikçi bakış açımızla aslında yenilikçi bir soluk getiriyoruz buralara. Dediğimiz gibi olmayan bir üründen bahsetmiyoruz ama getirdiğimiz yenilikçi solukla tercih edilen marka olmayı hedefliyoruz diyebilirim. Teşekkür ederiz. Burada Mehmet Hocam ve Hayati Can Aydın söz almak istiyor ama soruyla ilgili ise Hayati Bey buyurun siz. Soruya yanıt olarak aslında bizim faz 2'de düşündüğümüz şey kullanıcıların bütün sosyal medya platformlarına izinlerle erişmek ve uygulamamıza bunu da katmak. Kişiye tamamen özel öneriler vereceğimiz için kişinin Facebook, Instagram veya benzeri sosyal medya platformundaki resimlerine de erişebilirsek bunu daha spesifik hale getirmeyi planlıyoruz. Ama ilerleyen fazlarda. İlk fazla değil. O zaman oraya şöyle bir ekleme yapayım. Hocam sakal yakışmış bu arada. Teşekkür ederim. Sosyal medya platformlarına o kadar kolay erişemezsiniz. Bence hiç onu düşünmeye bile şey yapmayın. Hani Trendyol'un hepsi buradanın ya da bir takım işte Etsy olur ya da başka moda şirketleri olur. Onların API'ları ya da web crawling falan olabilir ama bir dönem sosyal medya scraping işiyle de bir sık uğraştığım için hani siz kullanıcı tamam sen benim bu verimi al dese bile Twitter, Instagram gibi platformlardan o veriye erişmeniz o kadar kolay değil. Günün sonunda bu şirketler de çünkü kendi verileriyle kullanıcılarına ticari bir ürün sunabilir. Yani Instagram reklamlarını personalize edebilir. Instagram bunu kendisini de yapabilir bu arada ki Meta bir dönem Facebook üzerinde bu shopping işine girmeye çalışmıştı. Hala da ara sıra deniyorlar. Orada bir dar boğaza girebilirsiniz. Onu da ek not olarak belirtmiş olayım Mehmet Hocam. Buyurun. Teşekkür ederiz. Ya benim aklıma takılan yani diğer moda app'leri var. Siz de söylediğiniz rakip durumu çok fazla Kaan Hocam'la dedi. Aslında buradaki piyasadaki sıkıntı şu. Hani siz dediniz biz diğerlerinden farklıyız. İyi bir noktadayız. Ama bu diğer mesela literatür muhabbeti geçti. Tarım geçti. İşte yeşil sürdürülebilir ekonomi geçti. Buralarda rekabet bu kadar hızlı değil. Kimse bu kadar hızlıca ürünü production tarafına getireyim, hızlıca ürünü çıkartayım, şey yapayım, pazarlayayım. 3-5 ay belki 1 yıl para kazanıp çıkayım kafasında tüm yatırımcılar. Özellikle işin içinde yani şimdi topluluktaki kadınlar beni taşlamasın. Kadın varsa yani pazarın bir noktasında kadınlara hitap eden bir ürün varsa sürekli değişim içinde diğer ürünlere göre. Rekabet de çok fazla. Bence bu bana göre yani bu bahsettiğiniz ekstra özellikler bu rekabette sizi öne geçirmeye yeterli değil bence. Ben öyle gördüm. Bilmiyorum hani buna ekleyeceğiniz bir şey var mı? Hocam bu MVP bunun üstüne gidebiliriz diyebilirsiniz. Orada bir sıkıntı yok. Ama sizin işte MVP süreciniz diğer süreçlerden, diğer yapılardan daha kısa olmalı. Diğerleri belki 1 yıl MVP kalacaksa sizin 3 ay, 2 ay falan MVP kalmanız lazım. Ben de Arap coğrafyasına bir moda app'i yapmaya çalışıyorum. Hani gerçekten anlıyorum sizin şu anki çektiğiniz sıkıntıları. O noktada şey değil yani fikir kötü değil. Fikir güzel. Ama fikrin bence rekabet edebilmesi için, hızlıca domine edebilmesi için bir noktada bir alan en azından biraz daha gelişmesi gerekli. Benim düşüncem bu acizane. Batuhan hocama söz vereyim. Sonra da Ozan Bey
Söz devralsın. Teşekkür ederiz. Ozan hocam herhalde bir cevap verecek size. Önce o cevap versin, sonra ben açıklayayım diye düşünüyorum. Buyur Ozan, seni dinleyelim önce. Sağ olun Batuhan hocam. Şimdi ben genel olarak gerçekten önerileriniz çok güzel. Tam sizlere geçiremediğimizi düşünüyorum, ne yapmak istediğimizi. Hani daha önce prototipler yapıldı vesaire dediniz ama böyle bir şey yapıldıysa biz neden kullanamadık ya da herhangi bir kullanıcıya neden gitmedi? Örnek veriyorum, beni arkadaşım bir kendi düğününe davet ediyor veya bir yere davet ediyor. Ben bir ay sonrası için bir alışveriş yapmak istiyorum. Ben o uygulamaya girdiğimde uygulama içerisinde yüzlerce kıyafet arasında boğuluyorum. Ne giyeceğimi, ne seçeceğimi bilmiyorum. Burada aslında sağ tarafta bir chatbot düşünebilirsin. Bu chatbot çıktığı zaman orada ben mesela yaz kır düğünü var dediğim zaman, arkadaşımın kır düğünü var. Ben bir erkeğim, şu renkleri seviyorum. Bana ona göre kombinleri önerir misin dediğim zaman burada çıkan kombinler olacak. Ben orada kendi şeyime göre giyebileceğim. Normalde benim kendi zevkim yok diyelim. Ona göre kötü giyinirken o chatbot'un bana önereceği sistem olacak ve bunun bir sonraki faz aşamasını söyleyeyim. 3D modelleme olacak. Ben bunu bireysel olarak 2D olarak yaptım. Ama bizim amacımız, arkadaşlarla konuştuğumuzda 3D'sini yapalım. 3D'sini şu an çok böyle kötü prototip olarak çıkarmışlar ve kullanılmıyor, tercih edilmiyor. Ben oraya kendi fotoğrafımı ya da bu Face ID'de kullandığımız yüz açılarını vesaire çektiğimizi düşündüm. Ben kendi fotoğrafımı çekeceğim. Model benim 3D, işte beden bilgilerimi de gireceğim. 3D prototipimi oluşturacak. Ben oradan ürünü seçtiğim zaman üzerime giydirecek. Yani bunu zaten Nano Banana vesaire gibileri de yapabiliyoruz ama bunu hiç kullanmadan bu tarafta uygulamanın kendi içerisinde, bir chatbot içerisinde yaptığımız zaman kullanıcıya daha hızlı dönütler sağlayacağız ve bu aslında burada kazanım şu olacak. İptal iade süreçlerini çok büyük oranda azaltacak. Churn riskini gerçekten büyük oranda düşürecek. Bizim amaçlandığımız genel olarak bu. Ama dediğim gibi bunu sadece giyim üzerinde kalmayalım. Bunu yiyecek sektörü açısından da düşünebiliriz. Ben antrenmandan çıktım. Yemek yemek istiyorum. Sen benim karşıma neden sürekli ya hamburger, çiğ köfte çıkartıyorsun? Ama ben spordan çıktım. Karbonhidrat az, protein ağırlıklı beslenmek istiyorum dediğim zaman hemen o ürünleri çıkartacak karşıma. Aslında böyle kullanıcıya daha iyi ulaşmış olacağız. Teşekkür ediyorum. Ben sözü alayım. Şimdi bu grup Cuma günü son gruptu hocam. Benim mentörlüğümde fikir olgunlaştı, şekillendi. Biraz çocukları savunmak gibi olmasın ama onların dilini aslında bizim dilimize tercüme etmek adına birkaç şey söyleyeceğim. Çünkü şunu gördüm sunum itibariyle. Sunum bizim konuşmamızın devamı gibi olmuş. Yani hani konuşmamızın başlangıcından itibaren alınmamış da sanki konuşmanın devamında biz nasıl olsa Batuhan Hoca'ya anlatacağız. O başlangıç kısımlarını biliyordu. Sonunu anlatalım gibi bir şey. Son oluşturduğumuz kısmı anlatalım gibi bir şey olmuş maalesef. O yüzden şöyle başlangıç kısmında konuştuğumuz şeylere de değineyim. Bu fikir önce bir 3D modelleme ve kıyafet deneme uygulaması olarak önüme geldi. Fikri biz şekillendirdiğimizde şu şekilde şekillendirmek istedik. Yani özellikle oradaki Can Yılmaz, Göker hocamın dediği gibi oradaki Can Yılmaz örneği aslında biziz. Yani hiç vaktimiz yok. Alışverişe ve bizim alışveriş yapmamız gerekiyor. Bunun günlük kombinlerimizin birbirinden farklı olması gerekiyor ve sabit markalarımız var. Yani bu benim için örnek mesela Avva'dır, işte Skechers'tır. Bunlar benim sabit markalarımdır ve ölçülerim oraya bağlıdır. Yani üstüme giydiğim tişörtün ölçüsü, altıma giydiğim pantolonun ve altındaki ayakkabının ölçüsü orada var nasıl olsa diyerek ben sadece ayakkabımı, kıyafetimi seçip sepete ekleyip siparişi beklediğim, dolayısıyla iade oranının minimum olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Buradaki mantık da aslında oradaki verileri alıp benim geçmiş alışveriş alışkanlıklarımla benim ileride tercihimin nasıl olabileceğine dair o yüzlerce ayakkabı içerisinde veya yüzlerce tişört içerisinde kaybolmamın önüne geçmek ve benim için alışveriş süresini minimuma indirebilmekti. Burada birkaç eklentiyi de biz konuşmuştuk. Az önce arkadaşların söylediği faz 2, faz 3 mevzusu aslında o. Örnek veriyorum işte Google takviminize bir etkinlik eklendi. İşte abimin nişanı. Abimin nişanına ne kadarlık bir süre var? 2 aylık bir süre var. 2 ay boyunca biz özellikle kadın arkadaşlar kıyafet bulmakta zorlandıkları için veya mezuniyet balosu da diyebiliriz buna.
kıyafet bulmakta zorlandıkları için onun yerine bu program bize kıyafetleri bulacak, önerecek, üstümüzde deneyeceğiz. Mobil uygulama üzerinde bize nasıl olduğunu göreceğiz ve sipariş edeceğiz. Hatta bir sonraki fazında ürünün stoğunu takip edecek ve stok azaldıkça bizim son teslime göre, yani bak bugün sipariş etmezsen istediğin tarihte eline ulaşmaz gibi bir mevzusu da vardı. Belki bir sonraki eklentide buna sağlık da, Google'ın sağlığı da eklenip kilo aldıkça bedeninizin otomatikman artacağını tahmin edip size uygun bedeni de kendi içerisinde arttırabilir faz olarak. Bunların hepsi bir fazdı. Biz Cuma günü sağ olsun çocukların sohbeti de iyiydi. Bir 45 dakika, bir saate yakın mentörlük yaptık. Sunu o yüzden biraz oradan devam etmiş, götürmüş. Ama başlangıç kısmı aslında ikinci grubun yaptığı yüz analizi mevzusunun aslında kıyafet kısmı diyebiliriz. İkinci grubunki o sırada belli değildi. Hala bir fikir aşamasındaydı. Bu arkadaşlarınkini biraz daha o yüzden beraber olgunlaştırdık. Kendi şahsi görüşüme gelecek olursak projeyi ben beğenmiştim. O zaman zaten olgunlaştırma kısmında da yardım ettim bu konuda. Bence fikir güzel ama şu konuda diğer hocalarıma katılıyorum. Evet, rekabet çok fazla. O yüzden kişiselleştirebildiğiniz kadar şeyi kişiselleştirebilmeniz lazım. Özellikle benim günlük kombinlerim. Burada insani duygular işin içerisine girer. Mesela bir önceki toplantıya katıldığım arkadaşlarım bir sonraki günde toplantıya katılacaklarsa ve ben aynı kombinle gidersem derler ki bu adam herhalde hiç üstünü değiştirmiyor. Belki sabah kalktığımda benim kombinimi otomatikman belirleyen, sen bugün bunları giymelisin çünkü şu yani takvimini inceledim, şu yerlere gideceksin. Buradaki insanlar zaten seni hiç görmediler diyebiliriz. Yani şöyle bir gerçeklik var. Bazen bir sonraki günde hiç kimse nasıl olsa görmedi diye aynı kıyafeti giydiğimiz günler oluyor. Yani çünkü onunla bazen vakit bile ayıramıyoruz benim gözümde. Kişiselleştirebildiğiniz kadar kişiselleştirdiğiniz noktada gerçekten yardımcı bir uygulama olabilir. Bizim adımıza özellikle vakti olmayan, hani bunun sabahtan gidelim alışveriş merkezine, evet 10-12 saat gezelim. Zaten illaki bir şey buluruz. Ama bizim o kadar vaktimiz yok. Diğer jüri hocalarım da bu konuda bana katılıyorlardır muhtemelen. Bizim öyle bir vaktimiz yok yani. Maksimum bizim için alışveriş dediğimiz süre 1 saat. O da ancak internet üzerinden olabilir gibi görüyoruz. O yüzden bir de bu şekilde diğer jüri hocalarımın değerlendirmesini istiyorum. Benim diyeceklerim de bu kadar çocuklar. Elinize sağlık, emeğinize sağlık. Bence güzel bir proje, yapılabilir bir proje, uygulanabilir bir proje. Ama tabii ki geliştirilmesi gereken bir proje. Teşekkür ederiz hocam katkı için de. Eklemek Rica istediğiniz ederim. bir şey varsa buyurun arkadaşlar. Yoksa kapanışa geçeceğiz. Biz Yok projeyi sanırım. yaparken çok eğlendik. İnanılmaz güzel bir ekiple çalıştığımızı düşünüyorum. Gerek mentorlarımız, gerek liderlerimiz bize desteğini esirgemediler. Bu projeyi, bu organizasyonu, bu bootcamp'i hazırlayan herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım devamı gelir. Ozan Bey buyurun. Son olarak şunu ekleyeyim. Hani bunu sadece kullanıcının vakit kazanması açısından bakmayalım da biz örnek veriyorum, ben bir şirketim. Ben şirket olarak yaptığım bazı analizler var. Churn kaybı. Ondan sonra iptal iade analizleri, kargo masrafları. Bunlar bana hep ekstra masraf ve ekstra şikayet yorumu olarak dönüyor ve ben buradan müşteri kaybediyorum. Ya burada bunu bir öneri sistemi olarak da düşünebilirsek burada satıcının aslında faydasına olacak noktalar da var kullanıcıdan ziyade. Buna da dikkat etmenizi özellikle öneriyorum. Ben de hepinize teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Kapanışı Elif yapacak. Ondan önce ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bugün 5 farklı grubumuzu ağırladık. Onların fikirlerini, vizyonlarını dinledik. Herkesin emeğine sağlık. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca da tüm ekibe, katılımcılara ayrıca teşekkür ederim. Yayınımız... Sen 5 farklı grupta vardın Nisa. Biz Evet, 10 grup ikinci dinledik. oturum için diyorum. Onun haricinde kazananlar haftaya sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılacak. Bunu da son olarak duyurup sözü Elif'e bırakmak istiyorum.
Merhabalar herkese tekrardan. Aynı zamanda bu programımızda bizi yalnız bırakmayan sevgili jürilerimiz Batuhan Umut Bayat, Kaan Can Yılmaz, Göker Güner, Mehmet Çelik ve İsa Uysal'a da teşekkürlerimizi iletelim. Katkıları, destekleri ve aynı zamanda vakit ayırıp bizlerle oldukları için. Sözü şimdi Alican ve Murat Emre'ye vereceğim. Ben alabilirim. Alican'a sonrasında verebilirim. Ben şu pencereden bakmak ve baktırmak istiyorum. Hemen şöyle ekranımı sabitleyeyim. Baktır bakalım hangi pencereden baktıracaksın Gerçekten burada 12'den beri buradayız. 6.30 oldu. Yaklaşık 1,5-2 saatlik bir aramız vardı. Yani pazar gününde buradayız. Arkadaşlar bir haftalık bir emek harcadınız. Gerçekten güzel işler çıktı. 30 kişinin altına neredeyse hiç düşmedi canlı yayın. Burada sunumlar gerçekleştirildi. Emekleri gördük. Ben her sunumda nelere dikkat edilmiş, nasıl sunumlar hazırlanmış, fikirler nereye gitmiş, para kazanma kısmı, işte yeni fikir kısmı, yapay zekanın işlere giriş kısmı, bunları düşündüm. Ama bir yandan da şunları gördüm. Batuhan Bey burada, Mehmet Bey burada, Kaan Can Yılmaz Bey burada. Bunlar benim için çok değerli isimler. Sizler için de aynı şekilde. Kesinlikle araştırmışsınızdır ama ben şunları söylemek istiyorum. Mesela Kaan Bey'in burada olması demek benim için mükemmel bir şey demek. Çünkü ben daha öncesinde Kaan Bey'in yani eğitimlerini alıyordum ve kendisinin bir eğitim modülünü daha tam bitirmemişken bile staj kazandım. Yani orada hani insanlar sertifikaya bakıyor işte falan değil yani. Orada onun eğitiminin yarısının bana kattıkları beni bir staja yönlendirdi. Yani buradaki isimlerin, jürilerin ne kadar değerli olduğunu anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ben tekrardan Kaan Bey hoş geldiniz. İlk aramızdasınız. Mehmet Hocam hakeza çok değerli isimler. Göker Bey, Batuhan Bey. Yani kesinlikle biz şunu da düşünmeliyiz arkadaşlar. Hani şans bizi yakaladığında hani cebimizde ne var? Mesela benim şu an Batuhan Bey'in numarası benim cebimde var ama ben Batuhan Bey'e nasıl gitmeliyim? Benim cebimde bir fikir yoksa, aklımda bir fikir yoksa, ben gelecekle ilgili, yapay zeka ile ilgili, işte bir vizyoner, bir farklı bir bakış açım yoksa ben o adamı nasıl arayacağım? Ne yapıyorsun, nasılsın diye mi arayacağım? Yani bizim onlarla birlikte bir şeyler yapabilmemiz, kendi dünyamızda farklı bakabilmemiz gerekiyor. Ben burada olan arkadaşların zaten bu bilinçli olduğunu düşünerek bunları söylüyorum. Aynı pencereden baktığımızı düşünüyorum. Hatta bizim Türk Student Co olarak kan grubumuz aynı. Ne sıfır, ne A, ne B. Bizim ama kan grubumuz aynı. Biz aynı bakış açısındayız. Bu kısımda tüm ekibe teşekkür ederim. Sizin katkılarınız için teşekkür ederim. Jürilerimize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Ali Can'a yavaştan vermiş olayım sözü. Teşekkür ederim Murat, değerli sözlerin için. Öncelikle arkadaşlar katılımınız için çok teşekkür ederiz. Güzel bir programdı, güzel bir hafta geçirdiniz ve yoğundunuz. Çoğunuzun proje geliştirme sürecinde birebir yer aldım, fikirlerinizi dinledim. Aynı süreçte mentörlerimiz ve jürilerimiz eşliğinde projelerinizi hem geliştirmek adına hem de bu eğitim süreci boyunca takımınızla tam olarak ne yapmanız gerektiği hakkında bütün direktifleri almış oldunuz. Yani ideaton süreci sadece bir uyum sağlama süreciydi ve elinizde bir anda neler yaratabileceğiniz hakkında ve takımınızla birlikte nasıl bir değeri hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bunun uyumunu sağlamaktı tam olarak ve güzel işler çıkardınız, çok iyi iş çıkardınız. Grup içerisindeki aktif olan arkadaşlarımız özellikle bu konuda çok büyük zahmetlere girdi, geceler boyunca çalıştı. Grup bildirimleri hiçbir şekilde susmadı, gecenin yarısı bile bildirim yağdı çoğumuzun üzerine. Ama güzel bir süreç geçirdiniz. Öncelikle sponsorumuza, ardından katılımcı jürimize, ardından mentörlerimize ve değerli katılımcılarımıza teşekkür ederim. Güzel bir süreçti.
Eğitim süreci içerisinde de çok iyi işler çıkaracağız, iyi projeler üreteceğiz ki birebir hedefler oluşturabiliriz. Bunun dışında ideaton sürecinde yer almayan arkadaşlarımız vardı. Eğitim sürecinde yer almaya devam edecekler bununla birlikte. Bu süreçte yapabileceğimiz, oluşturabileceğimiz birçok şey var. Gruplarından hoşnut olmayan arkadaşlarımız var ya da alanında ilgili olmayan arkadaşlarımız var. Bunlarla da ilgili çözümlerimiz var. İyi şeyler yaratabiliriz, iyi şeyler oluşturabiliriz hep birlikte el ele verdikçe. O yüzden bu arada bir şey düzeltmek istiyorum. İdeaton'un sonucu yarın açıklanacak arkadaşlar. Yarın akşama kadar sosyal medya kanallarımız üzerinden gruplar duyurulacak. Ve sözü tekrar moderatörümüze devrederek bitireyim. Size tekrar teşekkürler ve ekiplere de başarılar diliyoruz. Son olarak bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi ve geri bildirimlerinizi unutmayın. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.